para ile imanın kimde olduğu belli olmaz. Öyle diyorlar değil mi? Nasılsa belli değil. O zaman vur patlasın, çal oynasın. Madem belli değilse öyle gitmesi lazım. Demek ki bu cümle çok mantıksız. Bunun dünyada belli olması lazım. Niye? Şimdi bu ahirette belli olursa telafisi var mı? Yok. Çaresi var mı? Yok. O zaman söz tamamen batıl. Bal gibi belli, bal gibi. Şimdi dünyada bir adamda para olup olmadığı belli mi değil mi? Belli. Bir adam parayı bulsa belli ediyor mu etmiyor mu? Ediyor giyiminden, arabaya binişinden, parfümünden, sözlerinden, yediğinden, oturduğundan, ettiğinden, saçından, dişinden, dişi bile sıfırdan hepsini söktürüp geri taktırıyor. O zaman paranın kimde olduğu belli mi? Bal gibi belli. İmanın kimde olduğu belli mi? Bal gibi belli. Para bir insanın cebine girdiğinde o adamı değiştirir mi? Evet, değiştirir. Demek ki iman da bir insanın bünyesine girse o adamı mutlaka değiştirir. Bir adam bende iman var diyorsa ama adam hala değişmiyorsa hastalıklı demek. Allah Allah. Para girdiğinde adamı nasıl değiştiriyorsa saçı, gömleği, oturduğu, arabası, yediği, dişlerine kadar. İman da bir bünyeye girse o adamı değiştirir. Velev iman bende var deyip değiştirmiyorsa o iman hastalıklıdır. Bende diyor tapu gibi iman var. Benim kalbimi bir görsen diyor saçmalardan seçmeler. Bomboş sözler bunlar. Neden bomboş sözler? İman girdiği anda değiştirir adamı. En hayırlı mümin görüldüğünde Allah'ı hatırlatan diyor. Madem değiştirmiyorsa ben görünce niye Allah'ı hatırlayayım? Öyle mi? Siz şimdi dışarıda sokakta la teşbih ve la temsil. O hafızalarımızdaki Ebu Cehil'le gönüllerimizdeki Ebu Bekir'i görseniz farkı anlamayacak mısınız? Yani filanca da haşa iman var, filanca da yok demeyecek miyiz biz? Yani bakacağız ikisine de ya ne bilelim hangisi, bunu mu diyeceksin? Hangisinde iman var ne bilelim bunu mu diyeceksin? Saçma sapan sözler ya. Demek ki iman bir bünyeye girse adamı değiştirir mi? O adamı değiştirir. Şimdi neden böyle diyor insanlar? Böyle işte kendilerince bazı darbe meseleler bulmuşlar. Onlarla oyalanıyorlar, bazı şeyler söylüyorlar. Niye böyle söylüyorlar? Şimdi ben öyle zannediyorum. Bence ahir zamandayız. Herhalde birçokları da öyle zannediyor. Risale-i Nur'ları okuyanların da ekserisi bakıyor. Allah Allah bu da yani bu zamanda tezahürü var. Demek ki ahir zamandayız diyor. Dışarısı yamyamlar ortamı. Şimdi sürekli burada ders alanlar, bir de dışarıda iş yapan adamlar ki ekseri öyle hepiniz. Esnafsınız, tüccarsınız, öğretmensiniz, doktorsunuz, her gün dışarıdasınız. Şimdi adam her gün buradan ders alıyor bir de dışarı gidiyor bakıyor ya dışarı diyor yamyam gibi diyor. Buraya adam ilk kez geliyor. Gelince şaşırıyor burayı ilk kez. Ya diyor burada hiç menfaat yok diyor. Burada nasıl bir hadise var diyor. Şimdi aleminde öyle bir şey yok ya. Dışarıdaki işler nasıl döner? Senin bana menfaatin olacak, benim sana anca böyle dostluk kurarız. Ama adam bir giriyor buraya. Bak bizim burada bir arkadaşımız var. Onur. 10 küsur yıl oldu. Hala söyler. İlk girdiğim gün diyor anlayamadım diyor. Allah Allah diyor. Menfaatsiz dostluk mu olurmuş diyor. Bak şimdi. Her giren öyle diyor. Sonra dönüp diyor ki ya siz uzaydan mı geldiniz? Menfaatsiz ilişki mi olur diyor. Öyle mi? Bir çay içiyor, bir çorba içiyor. Allah Allah. Dışarıdaki piyasa sahte insanlarla dolu. Dışarıda sahteler dolu olduğundan dolayı insanlar sahteyi gerçek zannediyor. Sahteler piyasada hakim olursa ölçü ne olur? Sahte olur. Sahte hakim olduğundan ölçü olmuş. Yani sahte insanlıkta ne olur? Menfaat olur, çıkar olur, o adamı kullanıp alıp çöpe atmak olur. Hakiki insanlıkta ne olur? Merhamet olur, diğergamlık olur. O adamı yaşatmak için yaşamak olur değil mi? Dışarıda hadiseler sahte, ölçüler sahte. Öyle olunca artık o ölçü olmuş. Yani insana bakınca demek ki insan dediğim böyle olur ya. Sahte olur, menfaat üstüne olur diyor şimdi. Şu an insanlık sahte, menfaat var, şaklabanlık var, aldatmak var, kaçamak var. Evlilik de böyle. Boşanma oranlarına bakın. Aldatmaların nasıl espri malzemelerine döndüğüne bakın. Ya bir eş bir eşi aldatmış, 2-3 yıla bütün çocuklar perişan olacak ve bu en komik espri malzemesi. Şimdi bu sahteler artık gerçek zannediliyor. Yani tatlıya glikoz şurubunu basmışlar, biz de onu gerçek Antep baklavası zannediyoruz yani. Sahteler gerçeğinin yerini almış. Hakiki insanlık psikolojik problemlerle alır olmuş. Çocuk vardı ya hani ergenlik döneminde geliyor namaza başlıyor. Ailesi de bunun psikolojik bozukluğu var diye psikoloğa götürmüş. Psikolog şey demiş ya sizin oğlunuzda yaşlılık davranışları sergileniyor. Yaşlılık davranışı dediği ne? Namaz. Şimdi hakiki insanlık başkası için yaşamak, Allah'ı razı etmek için koşturmak, gecelerini bölmek. Bunlar artık psikolojik problemlerle anılır olmuş. Yani Müslümanlık mecnunluk olmuş. Bu salondaki herkese, işten bir arkadaşı, evinden birisi, akrabalarından biri şu cümleleri dedi mi demedi mi? Ya bırak bu işlerle uğraşmayı ya dalga mı geçiyorsun? Sana mı kaldı bu işler?
Bırak hayatını yaşa, hayatını. Ne yapacaksın sen bu işlerle uğraşıp? Kendini keşfedememiş, hurdaya dönmüş insanlar, kendini keşfetmeye çalışan insanlara söylediği söz bu olacaktır. Uykuda, insanlar uykuda. Uykudaki bir diğerini uyandırabilir mi? Uyandıramaz. Ama adam diyor ki, bak seni uyandırayım başına iş gelir. Aynısını sahabeye söylediğini düşün. Kör testereyle kesilmiş Zekeriya peygambere söylediğini düşün. İbrahim peygambere söylediğini düşün. Haşa. Bak seni uyandırayım, seni ateşe atarlar. Ne kadar ayıp laflar yani. Allah Allah. Kendini keşfedememiş insanların, gaflet uykusundaki insanların sözleri. Bunlar şu an piyasada nasıl geçiyor dişçi? Sahte mi gerçek mi diye geçiyor. Bunlar gerçek diye geçiyor. Çünkü piyasa bunlarla dolu olduğundan ölçü bunlar olmuş. Hasan Basri diyor ki 80 sahabeyle görüştüm. Tabiinden değil mi Hasan Basri? 80 sahabeyle görüştüm. Siz onları görseydiniz deli derdiniz, mecnun derdiniz. Onlar sizi görseydi kafir, dinsiz zannederdi diyor. Hasan Basri diyor, söze bakın. O dönemdeki sahabelerle mesela hiç aklımdan çıkmıyor ya. Ebu Akil. Savaşta biri ey Ensar diye bağırınca yarım kalmış koluna basıp koparıyor ya. Şimdi ne diyeceksin? Ey Ebu Akil seni uyandırayım kolundan olursun. Bunu mu diyeceksin? Ey gafil. Ey kendini uykudayken uyanık zannedenler. Ne enteresan değil mi? Yani Allah için bir şeyleri feda etmek ne hükmüne geçmiş. Dışarı bunlarla dolu. Maalesef böyle. İnsanlar dışarı bunlarla dolu olduğundan dolayı imandan ve imanın davasından. İmanın davası sahabenin yaşadıkları demek. Farklı bir şey bahsetmiyoruz yani. Kafamızdan bir dava üretmiş değiliz. Sahabe ne için neyi feda ettiyse biz buna imanın davası diyoruz yani. Sahabenin hayatı da ortada mı? Ortada. Şimdi insanlar bu imandan neden bu kadar hızlı vazgeçebiliyor? İmanın davasında mücadele etmekten neden bu kadar geri duruyor? Şimdi birçoklarımız ev iş, iş ev. Burada çürüyüp gitmiyor mu? Öyle olmuyor mu? Elimize de açmışız bir kitap okumuşuz. Sanki iman bu demek. Kitap okudun mu iman bu demek. İman amelin adı. Aksiyonun adı. Yapmanın adı. Allah Allah. Ama birçoklarımız bundan çok hızlı vazgeçiyoruz değil mi? Biz hep iman diyoruz. İman şöyle güzel, iman böyle güzel. Ama konu harekete geçmeye gelince ne oluyor durum? Sönüp kalıyoruz. Neden böyle oluyor? Çünkü biz öncelikle imanı bilmiyoruz. Toplumda en çok bilindim zannedilip en az bilinen mesele iman meselesi. Öyle. Çoğu arkadaş buraya 10, 15, 20 derse geliyor sonra diyor ki ya biz bilmiyormuşuz diyor. İlk geldiğinde ne diyordu? Hocam biz biliyoruz bu ortamları diyordu. Şimdi 10, 15, 20 derse giriyor diyor ki ya biz bunları hiç bilmiyormuşuz diyor. Allah Allah. İnsan bilmediğini anlamak için bile bilgi sahibi olması lazım. Çok enteresan. Biz imanı bilmiyoruz. İmanın alemimizde ahirete bakan 3-5 tane faydası var böyle. İman ne sen aleminde? Psikolojik terapi. İşte imanlı adam sakindir, huzurludur, mutludur öyle değil mi? İşte iman dünyada bir şey kazandırmaz ama ahirette adamı kurtarır bak. En büyük gaflet burada. İman dünyada bir şey kazandırmaz ama ahirette adamı kurtarır. Bak en büyük gaflet burada yani. Bir kaide var çok önemli bilmemiz lazım. Bir şey için yapılacak fedakarlık onun faydasıyla doğru orantılıdır. Doğru mu? Geceni, gündüzünü, gençliğini ne için feda edersin? Ne kadar fayda gelirse onun için. Bak bir şey için yapılacak fedakarlık onun faydası kadardır. Şimdi adam paranın ne kazandırdığını bilir. Üstümüzü parayla alıyoruz. Elektrik su faturamızı parayla ödüyoruz. Dışarı yemeğe çıkıyoruz. Bir kebabı neyle yiyoruz? Parayla. Arabanın benzinini neyle alıyoruz? Parayla. İnsan paranın kendine ne kazandıracağını bilir. Bildiğinden dolayı da onu elde etmek için her türlü fedakarlığı yapar. Ölüm döşeğine düştüğünüz bir ilaç var. Bir insan o ilacın kendisine ne kazandıracağını bilir. Onu elde etmek için her türlü fedakarlığı yapar mı? Yapar. Ben çok şaşırıyorum yani. Bin bir hatır ile derse getirtemediğim arkadaşlarımın evinde bir hastalık zuhur ediyor. Belki kanser, belki başka bir şey. Onun bir ilacını almak için ya da bir doktora gözükmek için, o da ihtimal ha, kesin değil. Amerikalılar bilmem nereler hiç gözünün yaşına bakmadan uçup gidiyor. Ya tamam maddi sağlığın için bunları yapıyorsun ama ruhunun sonsuz hayatı için neden bunları hiç yapmıyorsun? Neden? Çünkü faydasını bilmiyor. İman dediğinin faydasını ne bilsin? Para gibi karşılığı yok. Doğru mu? Bir yere götürsem takas etseler, bir gömlek verseler olmuyor. Etrafta imanlı adamlara bak. Yani imanlı olan zengin oluyor da imansız olan fakir olmuyor. Hatta bazen imanlı olana imtihan sırrı gereği başına daha çok musibet geliyor mu? O da geliyor. Şimdi adam bakıyor diyor ki ya bu imanın bana dünyada ne faydası var diyor ya. Ama ilacın bana dünyada faydası var. Ben onun için Amerika'ya giderim diyor. Gidiyorlar ha hiç. Kaç doktora, kaç meselelere. Ya benim o Türkiye'nin o zorlu deprem zamanında bile tanıdığım var yani böyle. Her şey için her yere gidiliyor. Anladın mı? O zamanlarda bile düşün herkes korkuda şey ama yok yani sağlık için gidiliyor. Sonsuz hayat, iman. Bunlar için insan dizinin dibindeki dersleri almaya
Üşeniyor. Çok enteresan. Aynı fedakarlıkları iman için yapamıyoruz. Çünkü biz imanın bize ne kazandırdığını bilmiyoruz. Net değil mi? İman kafamızda şu. İman dünyada bir işe yaramaz, ahirette işe yarar. Ne kadar şeytani bir söz ya. Şimdi insanın fıtratında aculiyet var. Aceleci, hazır lezzete müptela. Şimdi adam diyor ki günahların şimdi lezzeti var mı? Var. Menhus da olsa bir lezzeti var mı? Var. O kadar kuvvetli lezzeti, cezbesi olmasa adamı çeker mi? Ama iman dediğinin dünyada değil ahirette netice verecek diyor. Onun karşılığı ahirette diyor. Allah Allah. İshal diyor ki çok acayip ya. Ey cehennem hurileriyle zevklenmek uğruna dinini dünyasına feda eden diyor. Lafa bak lafa. Gençlik rehberinde geçiyor. Ey cehennem hurileriyle zevklenmek için, cehennem hurileriyle zevklenmek için dinini dünyasına feda eden diyor. Allah Allah. Gece hayatına müptela olanlara bak. Birçoğuna otur. Farkında mıdır? Ya ben biliyorum aslında diyor. Bir şey diyor ama o bildiği o değil yani. İnsanın fıtratında aculiyet var. Şimdi diyor ben gitsem bir keyfime baksam diyor. Hazır lezzet elimde diyor. İmanın bana getireceklerini ben ne bekleyeyim diyor. Fıtratta o var ya. Sonra neyi tercih ediyor? Ey cehennem uğrileriyle zevklenmek için dinini dünyasına feda eden. Lafa bak lafa. Orada hazırdaki lanetli bir lezzeti almak için. İmanın insan dünyaya bakan yanını anlamıyor. Ama bu iman aslında bizzat dünyada lazım. Çünkü dünyada iman ettiklerimiz ahirette karşımıza çıkacak. Yani imanın bütün bakan yanı aslında dünyada. Çok elzem mesele. Şimdi bugün yeni bir seriye başlıyoruz. 23. söz. Risale-i Nur'da bir bölüm. 2 mebhas, ikisi de 5'er ders. Ne anlatıyor bu 23. söz? İnsan ile imanın ilişkisini anlatıyor. Şimdi ben derse insanla iman ilişkisi desem bunu anlamayacaktık. Şimdi anlarız ama inşallah. İnsanla iman ilişkisi ne yani? Bu imanın ahirete bakan yanı da var, dünyaya bakan yanı da var. Peki bu imanın dünyaya bakan yanında sana zararı faydası nedir? Bu imanın ahirete bakan yanında sana faydası zararı nedir? Bu meseleleri derinlemesine anlatıp bir insanda imanın mertebeleri neden olmalı? Derece. Bir insanda imanın mertebeleri düşerse sende neler olur? Dereke meselesini o kadar derinlemesine anlatıyor ki bu 23. söz insanla iman ilişkisini anlatan en derin meselelerden bir tanesi. Dersin girişinden biraz anlatabildim mi acaba? Hani iman ne işime yarayacak? İmanla paranın kimde olduğu belli olmaz vesaire. Hep böyle klasik laflar. Hem belli olur hem de bunların faydaları da belli olur. Ya gönlüne iman nakşedilmiş bir insana bunun faydası ahirette belli olacağı gibi dünyada da aşikarane belli olur. Gönlünden iman çıkmış bir insanın cehennemde yüzleşeceği şeyler belli olduğu gibi dünyada manevi bir cehennemi yaşaması da çok net belli olur. İşte bu 23. söz bunları anlatıyor. Çok derin mesele değil mi? İman insan ilişkisi kavramını şimdi kafanızda oturtabildiniz mi? Ben insanım. Peki bu iman benim ne işime yarayacak? Şimdi bunu sorgulayamayan var mı aramızda? Yıllarda sorguladık değil mi? Çocukken iman diye bir şey duyduk yani. Aradan yıllar geçti. İman sinesine girmiş insanları gördük. Allah Allah. İman sinesine girmiş samimi insanın haline bak. Aynı standartlarda iman sinesinde olmayan samimiyetsiz bir insanın haline bak. Yani bu farkları göre göre anladık ki bu insan sadece ahiretlik değilmiş, dünyaya bakan inanılmaz yanları varmış. İşte bu 23. söz tam bu meseleyi anlatıp sende iman olursa dünyada karşılaşacakların, ahirette karşılaşacakların nelerdir? Sende iman olmazsa dünyada yaşayacakların, ahirette başına gelecekler nelerdir meselesini, yani tekrar söyleyeyim kafamıza kazınsın diye söylüyorum, tekrara sabit kılar. İnsan ile imanın ilişkisini inanılmaz şekilde ele alıyor. Kafanıza kodlayabildiniz mi acaba? 23. söz deyince kasa insan, iç mana iman. Yani bu imanı ben elde edince ne olacak dünyada ya? Yani neyi elde edeceğim? Bana yüzüme kapanan kapı imanla mı açılacak dünyada? Evet. Bunların cevabı var. Yani benim evliliğim köşeden mi dönecek? İşte bozuk gidiyordu. Evet bunun cevabı var sende. Peki ben yediğim yemekten daha mı çok lezzet alacağım? Evet bunun cevabı var. Ben hasta olsam panik yapacağım ya da yapmayacağım. Vesveseye düşeceğim ya da huzurlu olacağım. Bunun cevabı var mı bu dünyada? Evet bunun cevabı var. Benim aile ilişkilerim daha iyi daha kötü olacak. Bunun cevabı, evet bunun cevabı var. Ya ben geceleri böyle vesvese yapıyorum. Huzurum elimden gitti. Yani iman olup olmamasıyla bunun ilişkisi var mı? Evet ilişkisi var. Ya senin ne var hayatında günlük? İman girse sana ne olur? İman sineden çıksa sende ne olur? Tamamen bunların cevabı. Konu çok önemli bir konu 23. söz risalesi. Bugün giriyoruz bu meseleye. 23. söz 1. mebhas 1. nokta. Bir antika eserini anlatacak. Sonra o antika eseri Demirciler Çarşısı'na gidecek.
Acaba bir antika eserini Demirciler Çarşısı'na götürürsen başına neler gelir o antika eserin? Bu meseleyi anlatacak. Çok ince bir mesele. Mükemmel ya. Bu 23. söz kadar ben zevkli hikaye gibi bir şey tanımıyorum. Hele ikinci noktasını görün. Resmen hikaye anlatacak Üstad Hazretleri. Böyle kafada örülecek. Tekrar söyleyeyim. İman insan ilişkisi biliyorum. Bu laflar hep havada kalan laflar. Biraz doldu mu altı? Doldu mu? Dolması lazım yani. 23. söz iman insan ilişkisi. Adam imanı bilmiyor. İnsanlığını da belki keşfedememiş. Öyle mi? Yani bunun ilişkisini nasıl yapacak? İşte bunlar yani. Dünyada yaşadığımız her meselenin imanla bir alakası var. Yani benim dünyamı daha huzurlu güzel de mi yapar? Evet, onu da yapar diyoruz. Peki daha berbat yapar mı bunlara alaka göstermezsem? Hem de en rezil hale düşürür seni. Nasıl yani, çok iddialı laflar. İmanın dünyaya bu kadar kuvvetli bakan yanı var mı? Var yani, işte bu 23. söz bunu anlatıyor. İnsanla iman ilişkisini anlatıyor. Çok ince değil mi? Bu işi derinlemesine anlamış insanlar dünyaya kuş yemi kadar değer vermemiş ya. Üstad Hazretleri'nin ayaklarının altına neler sermişler. Üstad Hazretleri'nin gençlik dönemindeki arkadaşları biliyorsunuz. Komutanlar, paşalar, kimler yani. Ve o dönemlerde Üstad Hazretleri'ne ne kapılar açılıyor. Şark Umum vaizliğini veriyorlar. Şeyh Sülüsü yerine seni oraya atayalım diyorlar. Şu kadar maaş ver. Ya bir insan neden bakmaz bunlara? İnsan hiç değilse der ki ya bunları alayım daha iyi hizmet edeyim. Onlara bile tevessül etmiyor. Neden? Başka bir sır görünce, başka bir lezzet alınca, başka bir derinliğe elince onlar bu meselelere kuş yemi nazarıyla bakmış. Biz her gün evimizi değiştiriyoruz. Perdesi, koltuğu, bir türlü o istediğimiz huzura varamıyoruz. Onlar mağarada varıyor. Nasıl varıyor? Gâr-ı Hira nedir yani? Hira mağarası nedir? Orada nasıl huzur olur? İmam Gazali dönemin müderrisi gibi yani. Bırakıyor ve dağa çekiliyor belli bir dönem uzlet hali. Neden? Üstad Hazretleri benzer bir hayat. Neden? Abdülkadir Geylani Hazretleri neden? Ya siz neyi tattınız? Neyi gördünüz de dünyada daha lezzetli yani? Bizim lezzet algımız iyi pizzacıya gidelim. Arabanın güzeli olsun. Şu arkadaşım şu menfaat işimi çözsün. Aa dişim ağrıdı. Hemen bunu çözmem lazım. Ya biz buna lezzet diyoruz. Siz buna değmiyorsunuz. Ne gördünüz siz? Neye lezzet diyorsunuz da bizim lezzet saydığımız, uğruna ömürler feda ettiğimiz şeyleri böyle bir elinin tersiyle itiyorsun. Ne bu hal yani? Garip bir durum var. Yani bu işi keşfetmişlerin alemine baktığında bizden farklılar. Uyanıklar alemine baktığında uykuda olduğunu anlıyorsun. Doğru mu? Uyanıklar alemine baktığında, vahiyle beslenen o sinelere baktığında ya ben gaflet uykusundayım, rüyadayım herhalde yani. Ne bu dünya diyorsun? Çünkü her gün içinde oyun alanı olarak oynadığın yapboz bir türlü beni tatmin etmiyor. Seviyor mu? Arabayı değiştir olmuyor. Evi değiştir olmuyor. Tatili yapayım da tam dönüyorsun yine sinende aynı yük. Ya bir şey yapayım eğleneyim. Hadi bir oyun oynayayım ya. Aynı yük. Ya bir film açayım. Ya aynı yük. Çıkmıyor bir türlü yani. Demek biz bu imanı tam kullanmayı çözemedik. Toplumda en çok bilindiğim zannedilip en az bilinen şey iman. Biliyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de sahabeye ne anlatmış o ince biliyor musunuz? Bizim daha oturmadı, sinemize oturmadı. Böyle namaza durduğumuzda kimin huzuruna çıkacağım, hangi derdimi anlatacağım? Sultanın huzurundasın yani, bir derdini anlatacaksın. Çözemiyoruz yani, bu haleti ruhiyeye bürünemiyoruz bir türlü. Elimizi açtığımızda dertleşmem lazım, benim bu küçücük sinem kaldırmıyor bunları. Çözemiyoruz yani, buraları çıkamadık bir türlü buralara. Ezberden böyle 2-3 şey ezberlemişiz. İman ne hoştur, iman ne güzeldir. Madem o kadar hoştur, o kadar güzeldir, niye sahabe gibi feda edemiyoruz? Çünkü çözememişiz, olayı çözememişiz. İman dünyada lazım. Dünyada elde edemediğim imanı ben ahirette ne edeyim? Ahirette imansız yok ki. Ahirette cehennemin dibindeki de Allah'a müşahede edecek. Aa evet, en yüce yaratıcı oymuş diyecek yani bunu. O Allah'mış diyecek yani. Zaten görecek. Vallahi bu isimlere hakmış. Vallahi her dediği doğruymuş diyor. Ama orada işime yaramayacak ki benim. Ben ne yapayım orada imanı? Bana burada lazım iman. Sırat burada geçiliyor, orada değil. Ahirette kimse bunu inkar edemeyecek ki. Ayan beyan görülecek yani. Şimdi ne güzel otur entelektüel şekilde. Ne Allah canım, ben Allah'a dair hiçbir delil görmedim. Kendine de bakmıyor. Bir damla sudan böyle bir şey olur mu? Sanatkarsız olur mu? Olur mu? Ya bu kadar adım bakmaz insan. İman insan ilişkisi. Bu 23. söz çok önemli mesele. İman insan ilişkisi. Risale-i Nur'un temel meselelerinden bir tanesi bu 23. söz. Ve Üstad Hazretleri bunu yani hani anne aslan kemiği çiğner yavrusuna süt verir ya, öyle vermiş. Bir örnekler, bir temsiller. Ya böyle derin hakikati nasıl bu temsillerle anlatıyorsun sen ya? Aklım almıyor benim yani. Çok önemli mesele. İzah edebildim mi? Konumuzun yani bu sellefasını benim çok vurgulamam lazım ki hani. Yoksa dersten feyz aldım. Ne anladım? Bir şey anlamadım. Ya böyle o ders olmaz yani. Sen buranın formülünü alman gerekiyor. İstersen anlatıcıdan gıcık ol ama formülünü alman gerekiyor senin. Problemlerimizi o formülle çözeceğiz. Yoksa ben de matematik anlatayım. Hocayı çok sevdim ama formül aklımda kalmadı. Sen kalırsın ama böyle olmaz. Burada da aynı meseleyi almamız gerekiyor. Ben de formülü vurgulayabilmek için sellefasını çok söyledim. İman ve insan ilişkisi. Oturdu mu acaba kafanızda? Oturdu derseniz başlayalım. Buyurun. Bismihi Subhanehu. 23. söz. Şu sözün iki mebhası vardır. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ
İllellezine amenu ve amilus salihat. Andolsun ki biz insanı en güzel bir şekilde yarattık. Sonra da onu en aşağı seviyeye indirdik. Ancak iman eden ve güzel işler yapanlar müstesna. Tin suresi. Ahsen. Hasen ne demek Hasen? Hani bizim Türkçe'de de Hüsniye falan o isimler vardır ya. Nereden geliyor? Hasen. Güzelden geliyor. Ahsen ne oluyor? En güzel oluyor. Fars, efras. Onun gibi yani. Şimdi ahsen en güzel. Takvim ne o zaman? Kıvam. Kıvam ne demek? Ya bu hamurun kıvamı olmamış anne ya. Yani ölçüsü olmamış. Oğlum niye olmamış hamurun kıvamı? Anne suyu çok atmışsın. Neyi kaçırmış? Ölçüyü kaçırmış. Kıvam ne demek o zaman? Ölçü demek. Bak şimdi. Takvim ölçü demekmiş. Allah Allah. Sinek sineklik faaliyeti için en güzel kıvamdadır. Biliyor musun? Ya kartalın kanatı daha güzel. Onu takayım. Olmaz olmaz. Ölçüsü olmuyor yani. Şimdi biz 365 günü bir sayfada gördüğümüz için ona takvim diyoruz. Kainatın tamamını da insanda gördüğümüz için insana ne diyoruz? Kainatın ölçüsü yani takvimi diyoruz. Ama ölçüye bir bakıyorsun. Ya kainatta ondan daha güzel. Bu ölçüleri üstünde alan kimse yok. O zaman ne diyorsun? Ah seni takvim bu diyorsun ya. Bir cümle söyleyeyim unutmamamız lazım. İnsanın bu kadar kıymetli olma sebebi şu. Allah'ın bütün isimleri bende tecelli ediyor. Benim kilomda altın olsa servet. O senin nazarında servet. Allah'ın nazarında öyle değil. Neden? Altında Allah Hay ismini tecelli ettirebiliyor mu? Can var mı altında? Olmuyor. Peki Allah Rezzak ismini tecelli ettirir mi altında? Hayır, altın rızıklandırma ihtiyacı yok. Peki Şafi ismi tecelli ediyor mu? Hayır. Allah'ın bütün isimlerine, cilvesine ben mazharım. Beni ahsen yapan bu. Ben takvim, yani ölçüler bende. Ama niye ahsen? Ya bir sanatkarın bütün isimleri sadece bende var. Benden başka hiçbir mahlukta bütün isimleri cem etmemiş. Sanatkara muhatap olmak beni kıymetli yapacak. Evet buyurun devam edelim. Birinci mebhas. İmanın binler mehasininden Mehasin? Güzellikleri. Ana konumuz buydu değil mi? Evet. yalnız beşini 5 nokta içinde beyan ederiz. Birinci nokta. İnsan nuru iman ile alâ-i iliyine çıkar. Yücelerin yücesi. Cennete layık bir kıymet alır. Alay yeli ne demek? Yücelerin yücesi. O zaman esfeli safilin ne oluyor? Aşağıların aşağısı. Az önce ayette bunu söyledi mi? Evet. Ah seni takvimde yaratır. Yani alayiliğine çıkarır. Sonra en aşağı düşürür dedi. Duydun mu? Esfeli safil. O zaman alayiliğin esfeli safil. Bu bir mertebe o zaman. Doğru mu? Alayiliğin esfeli safilin. Alayiliğin esfeli safil. O zaman bu nedir? Mertebe. Neyin mertebesi? Ruhun mertebesi. Üniversite sınavında adam öyle yapmıyor mu? Ne istiyorsun? Hocam filanca üniversiteyi istiyorum. İşte ben Ege mezunuyum. Ege'yi istiyorum. Hadi bakalım ruhun o kadar mertebe yükselmişse gir sınavda kazan. Doğru mu? Demek ki cennet ve cehennemlik oluşum ruhumun mertebesiyle alakalı bir şey. Yoksa senin küçük çocuğu alalım Ege Üniversitesi'ne götürelim. Ora üniversite olur ama o üniversiteli olmaz. O zekayla orayı çözemez. Çünkü 6-7 yaşında. Ruhun mertebesine göre gideceğimiz yer belli oluyor. Şimdi bu iman bana nerede lazım? Anladın mı olayı? Ben bu mertebeyi nerede geliştireceğim, terakki ettireceğim ya da tedenni ettireceğim? Dünyada. Bu âlâ iyiliğin acayip. Ama şimdi bir şeyi tekrar hatırlatayım. Bizim nazarımızda burası yok. Yani Allah katındaki mertebem, itibarım nedir? Var mı böyle gündemimiz? Ya çok yok. Açık konuşalım ya. Benim Allah katındaki itibarım nedir? Bizim gündemimiz nerede? Benim dış piyasadaki itibarım nedir? İtibari diye bir kelime duydunuz mu? İtibari. Öyle olmadığı halde öyle kabul gören. Mesela altın gerçek paradır. Ama bizim kağıt parçası itibaridir, yani o aslında bir şeye yaramaz. Ama devletin merkezi ya hayır ben ona itibar veriyorum dediği için biz onu kullanıyoruz. Anladınız mı? İtibari değer diye bir şey var. Piyasanın değer yargıları neyse, itibarı neyse bizim şeklimiz ona dönüyor. Şimdi eski hayatlarınızı iyi düşünün. Bak konu buraya gidecek. Futbolda bir insanın itibarı ne kadardır? Oynayabildiği kadar. Bak değerler bunlar. Ekonomide bir adamın değeri, itibarı ne kadar? Parası kadar. Sinemada ne kadar? Yakışıklılığı kadar. Değil mi? Sosyal medyada ne kadar? İtibarın tıklandığın kadar. Dünyaya bakan evliliklerde itibarın ne kadar? Yanındakini eğlendirebildiğin kadar. Öyle mi? Bak bunların hepsi itibari. Hep itibari değer. Bir gün bir eğitim esnasında herkesin selam durduğu birisine eğitim köpeği saldırıyor. Adamı öyle herkesin titreyip selam durduğu birisine. Niye böyle oluyor? Çünkü köpekler onun rütbesini okuyamamış. Yani köpekler aleminde o rütbenin bir itibarı yok. Şimdi bizim az önce saydığımız rütbelerin, değerlerin her birisinin itibarı bu alem için geçerli. Melekler aleminde karşılığı var mı bunların? Yok. Dünyada var.
Sen nereye işletiyorsun? Filanca bir şeyin işletmeci. Bak şimdi adam bu itibar, bu etiket için ömrünü verir, hayatını verir. Öyle öyle. Bizim eski gayrimeşrudan tanıdığımız arkadaşlarımız var. Her şeyden tiksinmişler o hayatta. Ama adının bir itibarı var ya. Adam onu terk edemiyor. Bak gerçekten. Para bile adam için bir yere kadar. Ev geçindireyim yeter diyor. Ama adam sözüyle alo deyip bir yerde iş yapıyor ya, icraat yapıyor. Adam vazgeçemiyor ondan. İtibari. Etrafın verdiği değere göre şekillenmesi. Dünyadaki bütün rütbeler böyle itibari mi? Hepsi itibari. Neden var peki bu rütbeler? Dünyadakiler itibar ettiği için var. Öyle mi? Peki dünyadakileri kaldırınca rütbeler onlar da kalkıyor. Niye? Çünkü dünyadakiler itibar ediyordu. Dünyadakileri kaldır. Yani öldüğün güne gidelim. Yatırdılar musallaya. Ne diyorlar? Ne niyetine? Er kişi niyetine. Biri öyle demiş. Er diyorsunuz benim babam komutandı demiş öyle. Anlayamamış espriyi. Er kişi niyetine. Niye? Çünkü dünyadakileri kaldırdın artık. Başka aleme gitti. Madem dünyadakileri kaldırdın, dünyadakilerin itibar ettiği şeyleri de kaldırdın. Gitti mi rütbelerin hepsi? Gitti. Sanayide herkesin yaptığı işe göre lakabı olur değil mi? Yusuf abi seninki nedir? Çember. Göçükçü Cemil var. Göçükçü Cemil, kaportacı Mahmut. Hepsinin lakabı var yaptığı işe göre. İnsanın itibar gördüğü lakabı ne biliyor musun? Muhattab-ı ilahi. Yani senin asıl itibarın Allah'a muhatap olabildiğin kadar. Asıl değerin orada. Ne kadar Allah'a muhatap olabiliyorsan, bu iman meselesinde ne kadar âlâ-i dediğimiz noktaya varabiliyorsan senin asıl itibarın tam da orada. Allah Allah. Devam edelim buyurun. Ve zulmeti küfür ile esfeli safiliğine düşer. Cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. Âlâ-i ne demekti? Yücelerin en yücesi. Esfeli safilin? Aşağıların en aşağısı. Neyin mertebesi bunlar? Ruhun mertebesi. Son cümleye dikkat edin. Cehenneme ehil hale gelir diyor. Yani o kadar derece düşüyor ki müdür çağırıyor diyor ki bir hamlen daha okuldan atarım. Nereye atarsın? İşte filanca cehenneme atarım. Yani ruhun dereceleri vazife yapmaya öyle bir düşüyor ki o düştüğü sınıfın adı cehennem oluyor ya. 13. lemada bir cümle var. Cümleye dikkat et. Diyor ki nasıl ki süt ve yoğurt bozulsalar yine yenebilir. Doğru mu? Yenir mi? Süt bozulsa yoğurt oluyor zaten. Daha pahalı. Yoğurt bozulsa peynir oluyor. O ikisinden de daha pahalı. Doğru mu? Onlar bozuldu mu yenir mi? Yenir. Cümleye bak. Yağ bozulsa yenmez. Bazen de zehir olur. Öyle de. Cümleye bak. Mahlukatın en mükerremi. Yani insandan öyle bahsediyor ki süt değil, yoğurt değil. En mükerrem. Yani yağ, tereyağı. Belki en alası olan insan eğer bozulsa bozuk hayvandan daha ziyade bozuk olur. Lafa bak ya. Bozulsa bozuk hayvandan daha ziyade bozuk olur. Bir aslan ipini koparsa vereceği zarar belli mi? Kafeste 3 kişi varsa 3'ünü kıyar. Etrafta 6 kişi varsa 6'sına kıyar, zarar verir. Bir insan ipini koparsa vereceği zarar belli değil. Birinci Cihan Harbi'ndeki ölüm rakamlarına bak. Dünyayı kasıp kavuranların öldürdüğü insanların rakamlarına bak. Bir insan ipini koparsa, yani şunu diyor. İmanla ilgili ilişkin olmazsa, hareketlenmezsen, âlâ iyiliğine değil, esfeli safiline gidersin, bozulursun, ipini koparırsın, senin vereceğin zararı hiç kimse tamir edemez. Burada da öyle değil mi Türkiye'de? Bir gıybet eden, dedikodu, iftira seven adamların bakın. Twitter'da biraz gözler benim üstüme gelsin diye onun verdiği zararı 40 aslan, 40 canavar toplansa o adamın dilinin verdiği zararı mümkün değil veremez. Şimdi bu esfeli safiline nasıl düşülür? Vazifesini yapmayan buraya doğru gider. Bak vazifesini yapmayan gidiyormuş buraya. Siz alacağınız bir ürüne beklentinize göre değer verirsiniz. Mesela bir klimaya neye göre değer verirsin? Soğutmasına göre. Zaten onun soğutma vazifesini al, klimaya dair hiçbir şey kalmaz. Doğru mu? Bir sobaya neye göre değer verirsin? Isıtma. Sobadan ısıtma vazifesini çektiğinde artık hiçbir sıfatı kalmıyor ki. Yani onun soba yapan tek olayı ısıtması. Bir ocağa neye göre değer verirsin? Pişirme. Ocaktan pişirme vazifesini çek. Ne yapacaksın? Tepsi mi yapacaksın? Yani ocağın var olmasının tek sebebi ısıtmak. Buzdolabının var olmasının tek sebebi ürünleri soğutmak. Klimanın var olmasının tek sebebi soğutmak. Hoparlörün var olmasının tek sebebi senin sesini iletmek. İnsanın var olmasının tek sebebi Allah'a muhatap. Tek sebebi. Bu vazifeyi ondan çektiğin anda düşeceği yer esfeli safilin. Bakın beyler nasıl tek sebep ya, biz o kadar önemli şirket yönetiyoruz. Ne biçim konuşuyor ya, hayır. Onlar kuş yemi. Bir şey değil. İnsanın tek vazifesi Allah'a muhatap olmak. Yani bu iman meselesini çözmek. İnsandan tek vazifesini çektiğin anda hiçbir işe yaramıyor. Nereye düşer? Esfeli safiline. Peki bir eşya hiçbir işe yaramasa eşya nereye düşecek?
Esfeli safiline. Esfeli safiline düşen hurda olur. Her hurda ateşle cezalandırılır. Hadi bu masa kırıldı. Tamir edelim. Olmuyor. Esfeli safiline düştü mü? Hurda oldu mu? Oldu. Sen bu masayı nasıl cezalandırırsın? Yakarım. Ateşle cezalandırırım. Sizin fabrikada biriken hurdalar oluyor değil mi bir sürü? Her gün demir işçiliği. Biriken hurdalar artık hurdaya döndü mü? Döndü. Neyle cezalandırıyorsunuz? Ateşle. Bir insan vazifesini yapmazsa, esfeli safiline, aşağıların aşağısına düşerse, artık bu adam hurda sayılırsa neyle cezalandırılır? Ateşle. Esfeli safiline düşer, cehenneme ehil olur. Anladınız mı? Kendimiz yapıyoruz, kendimiz. Haşa Allah Azze ve Celle canı sıkıldı da şu Cemil'i bir yakın. Böyle değil. Biz düştük, mertebe düştük. Dersin ana konusuna girerken bu kavramları işlememiz lazım. Daha dersin ana konusuna girmedik. Şimdi dersin en önemli kelimesine geçeceğiz. Buyurun. Çünkü iman insanı Sani Zülcelal'ine nispet ediyor. İman bir intisaptır. Dersin en önemli kavramı. Ana konuyu anlamamız için en önemli kavram. Hangi kavram? İntisap kavramı. İntisap bağlılık demek. Ama biz bugün şu anlamını bilelim. Adıyla anılmak demek. İntisap ne demek? Adıyla anılmak. O zaman ben bugün size iman nedir dersem sanatkara intisap diyeceksiniz. Yani onun adıyla anılmak. İman nedir Yusuf abi? Sanatkara intisap. Yani sanatkarının adıyla anılmak. Bugünkü kavram çok önemli. Bu intisap kelimesini çok iyi anlamamız lazım. Bir tane tablo Picasso ile anılıyor. İntisabı kime tablonun? Picasso'ya. O isimle anılırsa ne kadar ediyor? Milyonlar ediyor. Yıllar önce çerçeveyi satmışlar. 100 bin dolara mı, milyon dolara mı öyle bir şey etti. Hem de Türkiye'de herhalde. Tablo da yokmuş, çerçeve varmış. Çerçeveyi niye satıyorsun sen? Ressamına intisap ettiği için satıyorsun. Bak görüyor musunuz intisap olayını? Peki o tablo Picasso ile anılmazsa ne olur? Sobaya tutuşturulacak çaput olur. Bak şimdi. Tablonun mertebesini ne belirledi? Buyur. İntisabı belirledi. Tablonun üstünde markası yani intisabı varsa, Picasso yazıyorsa milyonlar. Öyle mi? Peki o yazmıyorsa sobaya tutuşturulacak paçavra. Tekrar edeyim. Tablonun mertebesini ne belirledi? İntisap. Bak çok önemli kavram. Lütfen iyi anlayalım. Oturuyor mu kafada? Bak şimdi. Peki insan kimin tablosu? Picasso'nun da ressamı olan Allah'ın tablosu. Onun adıyla anılınca, üstümüzde Allah markası olduğunda, eşrefi mahlukat, halife-i ruh-i zemin, muhattab-ı ilahi. Peki insanın üzerindeki Allah diye bir marka var. Alper abi sende Rezzak markası var mı? Olmaz mı? O dürümleri nasıl götürüyorsun? Olmaz mı? Yunus sende cüz-i iradeye bakan bir marka var mı? Değil mi? Allah'ın iradesini sende okuduğumuz marka var mı? Var. Cüz-i iradem var. Nasıl var? Tavırlarında gösteriyorsun bunu. Bak üstündeki markalara bak. Peki Bahattin sende Şafi'nin markası var mı? Var. Hastalandığında Allah Allah. Doktor geliyor elinden geleni yapıyor. Eczacı geliyor elinden gelen ilacı veriyor. Sonra herkes oturup bekliyor. Kimi bekliyor? Şafii. Sende marka var marka. Bir insan küfür ile üstündeki logoları, markaları sökmeye çalışırsa ne olur? Bak şimdi. Olay burada çok enteresan bir noktaya gidiyor. Benim kalitemi sağlayan neydi? Tablonunkine? İntisabı. Yani üstünde yazan marka. Peki bir insan küfürle bu markaların her birini sökerse, logoları sökerse. Öyle değil mi? Şimdi adam gömlek yapıyor. Şuraya küçücük bir logo koyuyor. Tarifsiz paralar. Sök logoyu git pazarda sat. Pazarda işportacı satın almaz senden. Ama logoyu görse hemşerim. Bak bu gömleğin intisabı kuvvetli. Öyle mi? Allah Allah. Küfürle o markalar sökülse. Karun ne diyor hatırlıyor musunuz? Kendi ilmimle bunları kazandım, üttüm. Biz bilye oynardık ya. Ne derdik? Ben 3 bilye üttüm. Aldım, kazandım. Karun da aynı şeyi söylüyor. Ben bütün bunları kendi ilmimle üttüm, kazandım diyor. Allah Allah. Şimdi Karun'u bitiren duygu bu. Bu zenginliği ilmimle elde ettim. Karun'u bitiren duyguymuş bu. Daha bundan kısa bir süre önce bu Karun Tevrat'ı ezbere bilen, Musa peygamberin yanına gidip ondan dua isteyen bir adam. Ama ben kazandım meselesini söylediğinde ben kazandım. Bak bu Karun'dan kalma özellik bu. Ben bildim, ben yaptım, ben kazandım. Ya ne acayip bir şeymiş. Yani sanatkarı söküp attın mı? Attım, ben kazandım. Karun'dan kalma duygu. Görmüyor musun kaç boğaz doyuruyorum? Senin boğazını kim doyuruyor? Görmüyor musun dişimle tırnağımla kazandım. Peki dişini tırnağını nereden kazandın? Kim verdi sana? Ha? Allah ikram etmeseydi sen bunları nasıl elde edecektin? Harun gibi konuşuyoruz. Karun gibi yapıyoruz. Biz de öyleyiz biz de. Bizi bu hale getiren kibrimiz. Böyle. Sanatkarı söke. Ben çalıştım, ben yaptım, ben kazandım, ben elde ettim. Şu hamleyi yapmasam bu müşteri gelir miydi? Yani hiç Allah müşteri gönderdi falan yok. Ben yaptım, ben elde ettim. Ben çözdüm bu işi. Görüyor musun? Şimdi
Allah nasip ederse bir kampüs projesine girdik değil mi? 15 dönümlük bir yer. Belki ileride en güzel miras bırakacağımız sanatlardan bir tanesi. Yani orayı ileride kalben böyle ben yaptım ya, ben olmasam kim yapacaktı diyeceksek elimizle yıksak daha hayırlı, biliyor musunuz? Gerçekten öyle. Elimizle yıksak daha hayırlı orayı. Allah'ın senin kampüsüne mi ihtiyacı var? Demirine mi ihtiyacın var? Betonuna mı ihtiyacı var? Allah senin samimiyetini sana göstermek istiyor. Allah'ı memnun eden şey ihlas, yani samimiyet. Bu ameli yaparken samimi misin? Bunu görmek istiyor. Yoksa Karun'u da malını da yerin dibine batırmış. Ne ihtiyacı var onun? Harun gibi konuş, Karun gibi davran. İntisap kopunca ne olduğunu gördün mü? Bu yüzden beyler biz en büyük işi bile yapsak, o işi konuşurken konu rıza ilahiye döndüğü anda rıza ilahi en büyük mesele, konuştuğumuz iş ne olursa olsun en küçük mesele. Şimdi kampüs meselesi çok zahmetli değil mi? Yardım eden az, omuz veren az, bana ne düşer diyen çok az. Öyle. Her gün otur, mimarlar gelsin, proje konuş, demirini betonuna bak, git o işi çöz, pazarlığını, borcunu zor yani, kolay değil. Dışarıda da o kadar bu işi bilen adamlar var. Arıyor Allah yardımcınız olsun. Allah diyor sana sen yardımcı ol, adam bana diyor Allah sana yardım etsin. Yani enteresan bir döngü. Hiç kimse taşın altına girmiyor şimdi. Enteresan, zor bir mesele ya. Bunu konuştuğumda böyle alemim dağılıyor. Bu meseleyi zor yani, hele bu dönemde yapmak çok daha zor. Neyse asıl. Şimdi bu kadar zor gelen bize bir meseleyi konuştuğumuzda ne için yapıyorduk biz burayı? Babamıza ev yapmıyoruz herhalde değil mi? Allah'ı razı etmek için. Şimdi konu buraya gitti ya. Ne kadar zor olursa olsun küçücük meseleye dönmesi lazım bunun. Allah intisap budur. Yoksa ne olur biliyor musun? O yapmaya çalıştığın güzel vakıfta Allah'la intisabını koparmış olursun. Aradan 5 yıl 10 yıl geçer, dersin ki ya benim yaptığım şu müthiş güzide yeri görüyor musun? Gitti. Gitti mi? Gitti. Yola Harun gibi başladın, Karun gibi çıktın yolda. Öyle. Bu ben kazandım, ben başarı severim. Bunlar var ya, Karun'dan kalma sözler. Etrafınızda dikkat edin, bu cümleleri kurmayı çok seven insanların işlerin devamını getiremeyeceğini göreceksiniz. İntisap önemliymiş, anladık. Picasso tablosu örneğinden. İntisap koparınca ne olurmuş, bunu kimden anladık? Karun örneğinden anladık. Bir de bu intisabın kuvveti var. Şimdi buraya bir tane polis girse 100 adamı çıkarır mı? Çıkarır. Ne der de çıkarır? Ben nereye intisabım var? İçişleri. Bak. Değil mi? Emniyet, içişleri. Bak. İntisap kuvvetiyle mi çıkardı, kendi kuvvetiyle mi? Yani tek başına gelse ne olur? Çıkarabilir miyiz adamı? Ama üniformayla, yani intisapla geliyor değil mi? İntisapla gelince intisabın kuvvetiyle çıkarır. Bizim bir arkadaş var da bir gün, o da biraz hızlı bir arkadaş. Rahat durmamış, bir olaya karışmış, kavga bela. Bunları almışlar gece nezarete. Alırken de biraz kabadayı bir arkadaş, polisin bir tanesi de şey yapmış böyle. Biraz itişip kakışmışlar. En son sinirlenmiş, demiş erkek sen o üniformayı çıkar öyle gel. Bu üniformayı çıkarmış, vurmuş, daha beter dönmüş. Ya diyor keşke demeseydin diyor. Yani bazen intisabı çıkarınca da zıtlaşmışlar da öyle biraz herhalde. Kafalar da yerinde değil. Neyse. Öyle bir mesele. İntisabın kuvvetini görüyor musun? İntisap böyle kuvvetli bir mesele yani. İnsanların, hocaların hürmeti neyinden gelir? Allah'a intisaplarından gelir. Hele bir lokantaya gir. Lokantada sen niye hocayla resim çektiriyorsun? Ha bak bunlar da geldi. Daha çok müşteri gelsin, ben daha çok kazanayım. Biz öyle bir gün baklavacıya girdik de. Arkadaşlarla yedik bir şeyler. Çıktık, baktım adım soyadım yazılmış baklavanın tepsisine fıstıklarla. Ya ben mahcup oldum. Tam elime verildi. Baktım fotoğraf çekiliyor. Yani hani bu da buraya geliyor. Hadi şunlar geliyor, inanmıyorsunuz. Bak bu abdestin namazı da geliyor. İnsan o yüzden sevmez. Allah için koşturuyorsa o yüzden seveceğim der. Vallahi ben kendimi etraftaki hiç kimseden farklı görmediğim için ben utanıyorum yani, hani ben neyim ki biriyle falan gibi, neyse öyle meseleler. İnsanlar niye sever hocaları? Allah'a intisabından bak, intisabın kuvvetine bak. Bizim Üstad Hazretlerine hürmetimiz neden? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a merbutiyetinden, o değil mi? O bağlılığından dolayı. İntisap dediğin kuvvet Habeşli bir köleyi Mekke-i Kabe'rinden daha üstün hale getiriyor. Habeşli bir köleyi, öyle mi? Allah Allah. İntisap dediğin kuvvet ipek gibi yumuşak bir kökü taşları kırdıra kırdıra en dibine kadar ulaştırıyor. Geçen bizim yaylalara gittim de Mersin'deki. Ya ne kadar taş varmış dedim. Ayvagediğine doğru. Farkında mısınız? Ya taşların içerisinden inadına ağaç çıkmış. Ya biz geçen bizim o yaylaya kompresör getirdik. Kompresör kırıldı, 20 ton geldi ondan sonra. Excalibur mı? Ekskavatör. Excalibur kılıçlı değil mi? Ekskavatör. Ya 20 ton geldi, 20 ton. Ya adamların uçları kırılıyor. Senin ipek gibi yumuşacık kök. Kayayı nasıl delip ağaç çıkıyor? İntisabın kuvveti. Bağlandığın yere bak ya. Üstad Hazretleri'nin bu kadar herkese meydan okuması. Öyle değil mi? Allah Allah. Bu iman hizmetimse diyor 50 milyon olsanız havanızı alırsınız. Ama şahsıma bakan yanıyla 2 tane asker fazla, bir taneniz başıma dursa yeter. Bak. Ama intisap ettiğim yere davamaysa 50 milyon olsanız havanızı alırsınız. Öyle de olmuş. İntisabın kuvvetine bak. Şu cümlede bugün
Böyle altın harflerle yazılmalı. Az önce anlattığım olay ne biliyor musunuz? Ariflerin en büyük sırrı buymuş. Ariflerin en büyük kuvveti hep dayandığı yere şöyle göz ucuyla bakıyorlarmış. Hep intisap kuvveti en büyük. Çünkü intisap sırrıyla hareket eden kendi kuvvetine göre değil, Allah'ın kuvvetine göre iş yapar. Öyle mi? Şimdi bizim burada kıymetli arkadaşlarımız bakıyorlar şimdi. Almanya'da Hayal Hanım, Ankara'da, İstanbul'da her gün bu kadar insan gidiyor. Mersin'de şimdi yeni proje başladı. İzmir'de hamdolsun bir sürü arkadaşımız geliyor. Yarın bir gün İzmir'de başlayacak. Duanızı eksik etme. Ya gerçekten eve dönüyorsun, evdeki 2 kediyi idare edemiyorsun, öyle mi? Ya evde 2 kediyi idare edemeyen bu kadar şeyi idare edemez. Demek intisap sırrında kendi kuvvetine göre değil, intisap ettiğin yerin Allah'ın kuvvetine göre iş yapıyorsun. İşte ariflerin en büyük sırrı bu intisap kuvvetiymiş, biliyor musunuz? Bu intisap. Yani üstündeki marka çok güzel okunuyormuş. Kel dervişin biri tıraş olmaya berbere gelmiş. Mahallenin kabadayısı da girmiş berbere. Sen kelsin, saçın mı var, tıraş olacaksın deyip bir tane vurmuş kaldırmış. Oturmuş tıraş olmaya. Tam bu tıraş olmuş, işini bitirmiş. O arada da dalga geçmiş, kel aşağı kel yukarı. Tam kapıdan çıkınca at arabası tepmiş gezmiş bunu. Berber görmüş olayı, eli titremiş. Demiş derviş efendi fazla olmadı mı? Demiş ya ben bir şey yapmadım da kelin de sahibi var. İntisap kuvveti böyle bir şey, kelin de sahibi var. Alper abi üzülme Alper abi. Alper abi senin de sahibin var, üzülme Alper abi. İntisap kuvveti. Görüyor musun? Ariflerin en büyük sırrıymış bu. Sevgideki sır da bu intisap kuvveti. Ben seni Allah için çok seviyorum. Geç. Ayakları yere basmayan saçma sapan sözler. Bugün karı kocaların %kaçı birbirini bu cihetle seviyor? Çok az. Allah için sevmek adına ne olması lazım biliyor musun? Hiçbir menfaatin olmayacak. Velev adam arıza yaptı, hoşuna gitmedi. Gene de o adam Allah'a hizmet ediyorsa gene sevilecek. Yani o adamı intisap noktasından dolayı seversin. Anladın mı? Allah için sevmek buymuş. Adamı intisabından dolayı seversin. Ya Allah Allah. Ne önemli mesele. Alayiliğin anlaşıldı. Esfeli safilin anlaşıldı. İntisap dediğimiz markalaşmak. Onun adıyla anılmak. Ona bağlı olmak. Anlaşıldı mı? O da anlaşıldı. Devam ediyoruz, buyurun. Öyleyse insan iman ile insanda tezahür eden sanat-ı ilahiye ve nukuş-ı esma-i Rabbaniye itibarıyla bir kıymet alır. Küfür o nispeti kat eder. O kattan sanat-ı Rabbaniye gizlenir. Kıymeti dahi yalnız madde itibarıyla olur. Allah'ın isimlerini sen gizlemeye başladığında kıymetin ne kadar? Madde. Maddeye döndü mü insan? Döndü. Niye? İman yok içinde. Evet. Madde ise hem faniye hem zaile hem muvakkat bir hayat-ı hayvani olduğundan kıymeti hiç hükmündedir. Allah Allah. Sen maddeye dönersen hayatın muvakkat bir hayvan hayatına dönecek diyor. Bakın kulun Allah ile bağlantısı kopan yerlerde tarih boyu insanı hayvanla almışlar. Doğru mu? Tarih boyu filozoflar insanı yorumlarken ne diye yorumluyor? Hayvan diye yorumluyor. Bak, düşünen hayvan, konuşan hayvan, tüysüz hayvan, 2 ayaklı hayvan. Sürekli bununla yorumlamışlar. Yani iman ile yorumlayamıyorlar ya. Madde olarak yorumluyorlar. İnsan da madde olarak neye benziyor? Hayvana. Sürekli işte konuşan hayvan, düşünen hayvan, 2 ayaklı hayvan, bunu demişler. Neden bu ifadeyi kullanmışlar? Şimdi kendileri sürekli hayvan gibi yaşadığından yedim, içtim, yattım. Bunlar yani hayvani özellikler olduğundan hayvana bakmış. Hayvan da aynı şeyleri yapıyor. Yedi, içti, uyudu, dinlendi. Aynı şeyleri yapıyor. Demiş en iyisi insana düşünen hayvan diyeyim. Mükemmel buluş. Bu ne biliyor musunuz? Kendini keşfedememenin ifadesi. İnsan kendisini keşfedemedince neyle kıyaslıyor? Markalar sökülünce bak neye dönüyorsun. İnsana tarih boyu dışarıdan bakan bundan ibaret görmüş. Sadece hayvandan ibaret görmüş. O yüzden ne muamelesi yapmış? Hayvan muamelesi. Medeniyetin insana madde nazarıyla bakmasının sebebini şimdi anladınız mı? İman nazarıyla bakmadığında ne nazarıyla bakacak? Madde nazarıyla. Peki tarih boyu medeniyetlerde sürekli tırmanan ruhsal bunalımların sebebini anladınız mı? Sen sadece maddeden ibaretsen sana ev vereceğim, yemek vereceğim, arada da oyun oynatacağım. Bu kadar zannediyor. İnsanın maddesi bir, ruhu milyon. Sen o ruhu beslemeden, o ruhun ihtiyacını açlığını gidermeden maddesini istediğin kadar besle. Muvaffak olamayacaksın. Şimdi Avrupa'da da tırmanıyor. Sürekli mesela coffee shop açmak zorunda kalıyorlar. Coffee shop, affedersin, esrar mesrar satan böyle yerler. Şimdi Almanya'da başladı. Biz Avrupa'ya da sık gittiğimiz için görüyoruz oraları yani. Hollanda'da zaten gırla. İşte orada onu yiyor, onu içiyor, bir şey yapıyor falan. Kafası güzel oluyor, bir şey oluyor. Şimdi adam bastıramıyor gençliği. Sen ızdırabını kesemediğin bir organla ne yapıyorsun? Ya uyuşturuyorsun. O gençler de onların organları, uzuvları ve ızdırabını kesemiyorlar. Baş da edemiyorlar. Ne yapıyor? Tamam gençler, coffee shop var. Burada kendinizi uyuşturun. Neden böyle biliyor musun? Tekrar edeyim. Madde nazarıyla baktığında böyle olur.
Mamasını vereyim, yemini vereyim. Böyle oluyor. Şimdi siz yarış atına sütçü beygiri gibi muamele etseniz ne olur? Besledin mi yarış atı? Bak gördün mü hiç? Şimdi koşmak ister o hep. Antrenman istiyor, kaslı böyle. Ama sen ne antrenmanı ya? Vur semeri, yükle yükü. Ne olur o? Perişan olur ya, yarış atına sütçü beygiri gibi. İnsan yarış atı, küheylan. Sürekli Allah'ın marifetini bile bile koşmak istiyor. Sürekli. Sahabe işte. 20.000 kilometre Çin Guangzhou'ya tebliğe gidilir mi? He? Gidilir mi? Yarış atı gibi koşmak istiyor. Sürekli ruhunun ufkunda böyle koşturmak istiyor. Ama sen ona madde nazarıyla bak. Ekmek aslanın ağzından midesine indir. Gündemimiz bununla geçiyor. Sabahtan akşama kadar koş. Nerede uyanacak? Kafasını kabir taşına çarpınca. Peki orada uyanmanın faydası? Olmadığı için, iman bu dünyada lazım olduğu için bu dersi yapıyoruz. İnsanı müstakil ele aldığında, imanla bağını kesip madde itibariyle baktığında insanın hiçbir kıymeti yok. Hiçbir kıymeti yok. Ekonomik değeri madde olarak var mı insanın? Sizin etiniz kemiğiniz satılıyor mu? Yok. Ekonomik değeri yok. Yenmez, içilmez, derisinden kemer yapılmaz, dişinden tesbih yapılmaz, saçından çorap örülür mü? O da örülmez. İnsanın madde olarak hiçbir kıymeti yok. İnsan madde olarak et, kemik, kan, biraz da endişeden ibaret. İnsanın Allah ile irtibatını kestiğin an. Küfür deniyor değil mi buna? Allah ile irtibatını, yani markayı söküyorsun. Ne halis Allah'ın kuluymuş. Ne Allah'ın kulu? Ne ihtiyacın var diye markayı söküyorsun. Bir gün üniversiteye hazırlanırken Mehmet nasıl gidiyor dersler? İşte elhamdülillah yani Rabbim yardım ediyor, çalışıyor. Ne Allah? Allah sensin falan aşağı böyle galiba. Ne yapıyor yani? Logoyu söküyor. Sen benim Allah'la bağımı kesersen ben kuştan daha çaresiz hale düşerim. Et, kemik, kan, endişe. Ben bunlarla ne yaparım? Dünyaya niye geldiğimi anlayamazsam sen beni neyle doyuracaksın? Çubuk krakerle mi? Arabayla gezdirerek mi? Bana gömlek alarak mı? Sen beni neyle doyuracaksın? Sen bana ne yapmaya çalışıyorsun? İnsanın dünyada en adi şeye dönüşür. Allah'la bağını kestiğinde. Şimdi ekolojik dengede maddi cihette hayvanın, çiçeğin, böceğin bir yeri var. Bir unsur onlar. Ama insanın orada da yeri yok. İnsanı ekolojik dengeden çektiğinde dünya daha güzel hale geliyor mu? Daha güzel hale geliyor ya. Daha huzurlu. Habitatlarına dokunulmamış şekilde. Peki insan böyle en üst makamda bir kabiliyette yaratılmışken neden hayvan olmayı seçer? Tekrar edeyim yani ben bu hayvanı hakaret olarak konuşmuyorum, yanlış anlaşılmasın. Mertebe olarak, madde olarak öyle bir niyetim yok, birine laf iğneleyeyim gibi. İnsan en üst mertebede yaratılmışken neden hayvan olmayı seçer? Buyurun. Kim söyledi onu? Çok güzel. Sorumluluktan kurtulmak için. Markaları söktün mü? Söktün. Getireyim mi buraya markaları sökülmüş araba, alır mısınız? Almazsınız değil mi? He Yusuf abi? Bak alınmıyor değil mi? Ama sana getireyim eski 2000 kasa bir tane Mercedes şöyle. Koltuğu çizilmemiş. Ne yaparsın Cemil? Sen de arabacısın. Alırsın değil mi hemen? Allah Allah. Markayı söktüğünde insan diyor ki ya benim gibi aciz varlıktan Allah ne isteyecek, ne namazı, ne ihtiyacı var? Bu cümleleri diyor mu? Diyor. Demek ki insan kendisinden markaları söküp kendisinin seviyesini düşürme çabası, yani hayvan hayatı yaşama çabasının altında yatan gizli mesele sorumluluktan kaçmak ve kurtulmak. Buyurun devam edelim. Bu sırrı bir temsil ile beyan edeceğiz. Şimdi ana konuya giriyoruz. Sen levhamız insan iman ilişkisiydi. Orada kafada oturdu. Ala yeliğin esveli safilin oturduğu intisap meselesi çok önemliydi. Peki bu markaları söken neydi? Küfür. Küfür zaten örtmek demek. O zaman kafir ne olur? Örten olur. Neyi örtüyor? Ya ne Allah'ın nakışı ya, ben de Allah'ın nakışı falan başlatmayın arkadaş yani. Ben kendi irademle var. Yani Allah'la ilgili her şeyi, her alakayı kat edip kesiyor. Etraftan bunları kimse görmüyor, ben de görmüyorum. Öyle bir hayat seçiyor kendisine. Küfürde bu mesela. Şimdi asıl hikayeye giriyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız dibace bu meseleyi daha iyi anlamamız için. Buyurun. Bu sırrı bir temsil ile beyan edeceğiz. Şimdi insanın kendisini keşfedememe haline ne denir? Gaflet. Gaflet insanın kendinden ve çevreden haberdar olmama durumu demektir. Akıbetinden haberdar olmama durumu demektir. Yani bir anda şöyle bir çarşafı Alper abi kafana geçirsem etrafı göremesen o işte gaflet. Gaflet aynı o çarşaf gibi ezeli ilimde kafamıza geçirilmiş misalen bir çarşaf. Aynı öyle. Bazen çarşafın altından esinti geliyor, bir farkındalık oluyor. Bazen çarşafın yırtık yerine denk geliyorsun, bir şey görüyorsun. Ama bir parçalasan çarşaf her şeyi göreceksin. Gaflet benim zihnimde öyle. Aynı ezeli ilimde kafamıza geçirilmiş bir perde gibi. Ne demekti gaflet? Çevreden haberdar olmama durumu. Soru geliyor. Gafletin en ağır mertebesi nedir? Kırıkanlı sen mi dedin? Bir daha söyle be. Helal olsun be. Gafletin en ağır mertebesi
mahiyetten, özünden gaflet. Çok enteresan bir şeydir bu. İç yüzünden. Yani kişi kendinin ne olduğunu bilmez, kainattaki yerini bilmez, vazifesini bilmez. Sen bunları bilmediğinde kendini kaça satarsın? Çok ucuza satarsın. Bakın beyler, insan bir şeyin mahiyetini bilirse muhafaza eder. İnsan bir şeyin mahiyetini bilmezse muhafaza edemez. Şimdi şuradaki küçük çocuğa kaşıkçı elmasını getireyim, bir de çikolata vereyim. Hangisini alır? Çikolatayı alır. Neden? Kaşıkçı elmasının mahiyetinden gafil olduğu için. Bilmiyor ki onun kıymetini. Halbuki kaşıkçı elmasının içinde ona ömür boyu yetecek çikolata var mı? Var. Gafletin en büyük çeşidi bu. Mahiyetten gafil. Yani ben Allah'a muhatap olmak için mi yaratıldım? Evden işe gidip ölmek için mi? Kafelerde birilerinin derdini dinlemek için mi? Allah Allah, ne için yaratıldım? Biz tam aynı haldeyiz. Mahiyetten gafiliz. Biz elde ettiklerimizle sevinirken bizim halimizi görenler elde ettiklerimizden dolayı bize üzülüyorlar. Garip değil mi? Ya ben bu kadar başarıyla bu kadar şey elde ettim diye anlatıyorum. Ama gören de benim halimi görünce üzülüyor. Anlık zevkler uğruna sonsuzdan vazgeçtiğimi görüp üzülüyor bak. İnsan Allah yolunda harcamayacaksa o ömrü bile istememesi lazımmış, biliyor musunuz? Ömrün uzasın, ömrün uzasın. Ömrüm niye uzasın benim? Ben Allah'ın istediği şekilde Allah'ı anladıktan sonra bir dakika da yeter bana. Ben Allah'ı bulamadıktan sonra 1000 yılı ne yapayım ben? Zamansız ve mekansız bir diyara gidiyorum. Asıl gayem rıza ilahi benim. Öyle mi? O yüzden insanın Allah yolunda harcamayacağı ömrü istememesi lazımmış. Şimdi bir arkadaş vardı da böyle bu dersleri dinledi dedi ki vay be dedi. Yıllarca dedi hayatım yalanmış meğer dedi. Mantar gibi yaşamışım dedi. Yıllarca. Bunlardan habersiz ya. Yani üstündeki markayı okuyamamış, kalitesini bilmiyor. Ne için yaratıldığını bilmiyor, Allah'a muhatap olduğunu bilmiyor. Yıllarca boşa yaşamışım, mantar gibi yaşamışım. Öyle dedi. Nasıl fark ediyor? Uyanınca fark ediyor. Gafletteki anında kabul etmiyor. Bir insan gerçeği bulunca o yalanın farkına varıyor. O gafletten tam uyandıran mesele bu. Hangi gafletten? Mahiyetten gaflet. Yani benim iman içime girerse, kalbime girerse, sineme girerse, değerimde ne gibi bir değişiklik olacak meselesini iman bana ne katacak? İman beni ne kadar yüksek bir mertebeye, âlâ iline ulaştıracak meselesini en efsane anlatan örnek. Buyurun. Mesela insanların sanatları içinde nasıl ki maddenin kıymeti ile sanatın kıymeti ayrı ayrıdır. Cümleyi anlayalım. Madde ayrı, sanat ayrı. Şimdi adamda demir var, 5 lira. O demiri sanat yapıyor, bileklik yapıyor, 50 lira. Doğru mu? Şimdi mesela arabanın demirini hurdaya satsan 50 lira. Ama araba yapıyor adam aynı demirle 50 milyon atıyorum. Şimdi demek ki madde ayrı bir para, sanat ayrı. Senin önündeki bilgisayarın demiri kaç lira eder? 3 kuruş eder. Ama bilgisayara çevirmiş adam 30 lira ediyor. Şimdi madde ayrı bir şey, sanat ayrı bir şey. İki kavram var. Oturdu mu kafamızda? Buyurun. 1. Bazen müsavi, Bazen bunların değeri müsavi olurmuş. Şimdi sarrafa bazen altın götürürsün, alıp direkt hurdaya atar. Niye direkt hurdaya attı? Altının üstünde ne yok? Sanat değeri yok. İşte işlenmişlik yok. Elmas boncuk, onlar da yok. O yüzden sarraflar buna müsavi diyormuş. Yani senin getirdiğin altının üstünde hiçbir sanatçılık olmadığından maddesiyle sanatı bunun eşittir. O yüzden aldığı gibi hurdaya atıyor. Buna ne deniyor? Müsavi deniyor. 2. bazen madde daha kıymetdar, Bazen madde daha kıymetli. Madde daha kıymetli nasıl olur? Şimdi bizim bir kuzen var da çok berbat resim çiziyor. Sürekli de çizmeye devam ediyor inatla. Sürekli. Şimdi bu altından boya alsa, altın yaldızlarla resim çizse. 10 gram altın kullanmış resimde düşün. Getirse dese ki ya nasıl resmin falan berbat. Güzel yapmış mıyım? Berbat yapmışsın. Şimdi burada madde sanattan daha kıymetli oldu mu? Oldu. O resmi sana hediye etse ne yaparsın? Çok güzel. Herkes aynı şeyi söylüyor. Yani evimde bunun sanat değeri yüksek diye saklamam. Tabloyu eritip 10 gram altına alırım. Doğru mu? Demek ki maddesi sanatından yüksek oldu mu? Oldu. Bizim Adana'da bir arkadaş var sürekli tantuni yapmaya çalışıyor. Et kıyma. Berbat yapıyor, hiç beceremiyor. Diyorum ki ya eti yazık etmişsin. Bak madde tantuni sanatından daha kıymetli oldu. Eti yazık etmişsin. Hiç tantuni yenecek gibi değil. Ne oldu madde? Sanattan kıymetli oldu. Evet. 3. bazen oluyor ki 5 kuruşluk demir gibi bir maddede 5 liralık bir sanat bulunuyor. Demiri 5 kuruş. Adam alıyor bileklik yapıyor çok güzel ismini falan yazıyor. Ne oldu? 5 lira oldu. Yani biraz sanat yaptım üstüne. Maddeden daha kıymetli hale geldi. Kafanızda oturuyor mu madde sanat ilişkisi? Şimdi 4 son numaraya geldim. En önemlisi burası. 4 numara antika. En önemli mesele burası. Buyur. Belki bazen antika olan bir sanat 1 milyon kıymeti aldığı halde
Maddesi 5 kuruşa da değmiyor. Allah Allah, madde 5 kuruş, sanat milyon diyor ya. Ne olursa antika. Çok güzel. Cemil, senin son model spor araba antika mı? Değil. Niye? Ne kadar kıymetli olursa olsun, beygiri ne kadar yüksek olursa olsun seri üretimde. Antika demek çok pahalı, son teknoloji ürün, çok güzel demek değil. Eşsiz demek. Antika, eşsiz demek. Bir şey ne olursa antika olur. Çok eski olursa antika olur mu? Mesela şu gözlük 50 yıllık ama 50 tane daha var. Oldu mu? Ne olursa? Neden antika olduğumuzu anladın mı? Eşsiz. Tekrar söyleyeyim, kafamızda otursun. Son model spor araba. 100 tane var piyasada ama çok kıymetli. Antika diyelim mi? Olmaz. Antikanın özelliği? Eşsiz olması. Antika ne demekmiş? Eşsiz demek. Neden antika olduğumuzu anladın mı? Şimdi birazdan konuşacağımız antika biziz. Peki eşsiz olan antika. Soru geliyor. Neye göre değer kazanır? Sanatkara, intisaba göre. Eşsiz antika neye göre değer kazanır? Sanatkara, intisaba göre. Bak şimdi. Osmanlı döneminde meşhur bir hattat var. Hafız Osman diye. Bu hadise ona nispet ediliyor da. Biraz da anlatacağım hadise. Eski İstanbul'da yaşıyor. Bir yerden bir yere gidecek. Neyle gidiyor o zaman? Ulaşım kayıkla gidiyor. Kayıkçının kayığına biniyor. Bir yerden bir yere gidecek. Bir bakıyor Hafız Osman. Para kesesini almamış. Kayıkçıya diyor ki sana bir vav çizsem, para yerine onu versem olur mu? Kayıkçı da diyor ki bu adam herhalde fukarayı sabirinden bizimle de dalga geçiyor. Hadi olur bakalım diyor. Böyle başından savuşturuyor. Hafız Osman da böyle tek kalemde vav çiziyor. Çok meşhur o dönem. Çiziyor gerçekten de. Veriyor buna. Aradan bir ay geçmiş geçmemiş. Adam da arkadaşlarının yanında. Ya geçen de kayaya birisi bindi. Fukarayı sabirinden böyle böyle. Bir bakalım demiş adamlar. Bakmış. Ya demiş sen bunu bir sarraflar çarşısına götür orada tahvil edersin. Böyle bir şey görmedik biz falan. Adam sarraflar çarşısına götürüyor. O antika vav'ın karşılığında emsali yok. Eşi benzeri yok. Hafız Osman'ın vav'ı olduğunu herkes tanıyor mu? Herkes tanıyor. 40 altın alıyor karşılığında. Rivayet o. Her gün kayıkta Hafız Osman'ı beklermiş. Beklerken hafız olmuş. Hafız olmuş. Ben de çizsem bir vav. Olmuyor. Neden o vav kıymetli? Sanatkara intisap. Hafız Osman'ın hattı olduğunu anladıkları için 40 altını veriyorlar. Ben çizsem verirler mi? Cık. Antika ne gördünüz mü? Eşsiz olacak, sanatkarı belli olacak. Antikanın iki özelliği, lütfen unutmayın. Eşsiz olacak, sanatkarı belli olacak. Ders anlıyorsun değil mi? Ders şu demek. Kimse senin değerini Allah kadar bilemez. Ders bura. Buraya çıkacak. Buyur devam edelim Ömer. Bura çok önemli mesele, evet. İşte öyle antika bir sanat. Aslında kimi kastediyor burada antika sanat? Evet. Antikacıların çarşısına gidilse harika pişe ve pek eski hünerver sanatkarına nispet ederek o sanatkarı yad etmekle ve o sanatla teşhir edilse 1 milyon fiyatla satılır. Satılır değil mi? Tablolar, az önce bahsettiğimiz vav harfi. Şimdi gelse elimize Hafız Osman'ın vavı, paha biçilmez herhalde değil mi? Emsali yok. Artık Hafız Osman da yok. Yani bunu karşılayabilecek bir para yok. Evet, cümleye dikkat edin. Eğer Kaba Demirciler Çarşısı'na gidilse İki çarşı konuştuk bak. Antikacılar çarşısı, Kaba Demirciler çarşısı. Antikacılar çarşısı, Kaba Demirciler çarşısı. Cümleyi baştan alalım Ömer. eğer Kaba Demirciler Çarşısı'na gidilse 5 kuruşluk bir demir pahasına alınabilir. Aynı antikayı Antikacılar çarşısına değil, Kaba Demirciler çarşısına götürsen 5 kuruş ya, 5 kuruş. Olaya bakar mısın? Şimdi Topkapı'da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kılıcıyla yayı var, doğru mu? Bak ne hazine ne define, karşılığı yok ya. Bir sigortacı gelse sigorta karşılığını verir mi onun? Karşılığını veremez çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eline gelip de tekrar o şerefi kazanacak ikinci bir kılıç yok. Mevcut değil. Mümkün değil. Yani antika mı o zaman? Antika. Sanatkarına nispet ediyor muyuz? Etmez olur muyuz? Peki bir maddi karşılığı? Mümkün değil. Aldın sen o eşsiz kılıcı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kılıcını antikacılar çarşısına götüreceğine hurdacılar çarşısına götürdün. Çok dikkatli dinle. Çok dikkatli. Adama dedin ki elimde Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın kılıcı. Neredeyim? Nerede yapıyorum konuşmayı? Hurdacılarda. Bu eşsiz kılıca ne verirsin ey hurdacı? Bak ne der biliyor musun? Koy tartıya. Cümleye bak cümleye. Koy tartıya. Nasıl ya? Bu böyle antika bir eser. Ben antikadan anlamam. O yan pazar. Sen ona gitmedin. Ben hurdadan anlarım. Sen nereye getirdin? Hurdacılar çarşısına. O zaman ne kadar kıymetli olursa olsun yapacağın iş nedir? Koy tartıya. Sigortaların karşılığını veremeyeceği bir antika, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kılıcı. Orada neye gider? 3 kuruşa gider, 3 kuruşa. Soru geliyor. Suç kimde? Hurdacıda mı? Asla. Suç, o antika eserin kıymetini bilmeyip hurdacılar çarşısında satmaya götüren sende. Kim o? Benim, ben. Hemen kalp şeye gidiyor değil mi? Hurdacıyı suçlamaya. Hayır, o vazifesini yapıyor. Onun orada antika olmaz, onun orada hurda satılır.
Oraya en kıymetli neyi götürürsen götür, ne diyecek sana? Söyle. Koy tartıya. Burada asıl az önce sabahtan beri örmeye çalıştığımız hikayede Antikacılar Çarşısı ve Hurdacılar Çarşısı hikayesindeki asıl soru şu. Suç kimde? Suç o antika sanatı Hurdacılar Çarşısı'na götüren sende. Suç Allah'ın antika sanatı olan seni, kendini o Hurdacılar Çarşısı'ndaki tartı kıymetini veren adamların masasına koyan sende. Suç sende. Bizzat sende. Sonra başlıyoruz söylenmeye. Hayat bana kazık attı. Öyle diyoruz değil mi? Bütün sermayeni aldın, dünyaya tapuladın. Kendini nerede satmaya çalıştın? Dünya pazarında. Öyle. Kimisi meyhanede filanca dostlarının gözüne girmeye, kimisi beyaz yakalılar dostlarının gözüne girmeye. Öyle. Kendini sabahtan akşama oraya satmaya çalıştın. Cenneti alabilecek kabiliyetlerin vardı. Dünyayı bile alamadan çıktın gittin. Sonra kurnazım diye geçindin. Sen kurnaz değil, ahmaksın. Böyle bir antikayı. Nereye götürdün? Hangi masalara oturdun? Hurdacılara. Bir arkadaş geldi bir gün. Bir türlü derslere odaklanamıyor. Ne oldu yani? Ne bu dikkat dağınıklığı? Geçim derdin mi var desem yok, iyisin. Bak gencecik adamsın. Evin, araban, şu mu? Sağlık problemin desem yok, problem yok yani. Ki bunlar imanın yanında konuşacak mesele değil de hadi dünyevileştik, bunları konuşalım. Çocuğunda mı hastalık var? Yok. Anan babadan bir şey yok yani. Ne derdin ne senin? Abi diyor gece uykularım kaçıyor. Sabah diyor işim düşer diye belediyeden 3 kişiyi aramazsam. Şu arabamı satarlar mı, güzel yaparlar mı diye bilmem nereden 5 kişiyi aramazsam. Yarın bir gün arabayı alıp satmaya bana gelirler mi diye iş camiasından 20 kişiyi aramazsam uykularım kaçıyor diyor. Yani elim ayağım titriyor diyor adamın huzurunda. Şimdi bak, bir insan iyi esnaf olabilir. İlişkileri de iyi olabilir. Pazarlama yaparken de güzel yapabilir mi? Asla zerre yalan girmediği müddetçe. Bu konu değil. Bu konu şirkin konusu benim anlattığım. Allah'ın huzurunda başkalarının huzuruna eğilmek. Günah konusu değil, şirkin konusu bu. Sultanın huzurundayken vezirin önünde eğilirsen o sultan seni vezirin eliyle tokatlar. Medet beklediğin yerlerden yiyeceksin tokadı. Çünkü onun huzurunda başka huzurlarda eğildin. Bu şirkin konusu, günahın değil. İman meselesinin önemini buradan anlayın. İman yoksa günah ne olacak sana? Bu derde düşmüş arkadaş hangi pazarda geziyor? Kaba Demirciler Çarşısı'nda gezdiği için derdi burada. Yediğini yemişsin, giydiğini giymişsin. Zaten tulumunu yiyorsun, domatesini, bak bunlar büyük nimet, az değil. Tertemiz suyumu içiyorum, öyle mi? Ütülü gömleğimi, ya bunlar büyük nimet. Bunlar az nimet değil. Dostlarım burada, zeytinim burada. İstediğim zaman ben çay içebilir miyim? İçerim yani, bunlar çok büyük nimetler, çok büyük nimetler. Bunların nimet olduğunu anlayamıyoruz hala bir türlü. Karun'a döndük. Harun konuşuyoruz, Karun yaşıyoruz. Bir türlü buna döndük. İnsanın değer yargıları aynı Hurdacılar Çarşısı'ndakilerin değer yargıları gibi. Dışarıda piyasa bu. Dersin başında demiştim ya. Artık hepsi yer değiştirdi. Sahteler gerçek sayılıyor. Dışarıda böyle. Artık dış dünya böyle. Demirciler Çarşısı. Allah'ın sana antika sanatını, yani bizi hurda pazarında satmaya çalışan biz en büyük hatayı yapıyoruz. Ve dışarıdakiler bize ne diyor biliyor musunuz sürekli? Koy teraziye. Neyi? Kendini koy. O ne demek? Sen ne kadar işime yararsın onu söyle. Şimdi dışarıda bir insan tanışır tanışmaz ilk sorusu ne? Ne iş yapıyorsun? Niye? Yarın bir gün lazım olursun bana. Üstad Hazretleri'nin talebesi Zübeyir Gündüzalp derse gelen esnafın dükkanından ayakkabı bile almazmış. Bana zorla indirim yapar diye, bak. Hassasiyete bakar mısınız? Yani ben böyle antika bir değeri Demirciler Çarşısı'nda satmam arkadaş. Çünkü hurda sayacaklar, koy diyecekler. Hassasiyete bakar mısınız ya? Koy tartıya. Ne demek bu? Paran kadarsın. Şöhretin kadarsın. Benim işime yaradığın kadarsın. Bak şimdi. Peki suç kimde? Suç bizde. Peki Allah Azze ve Celle ne diyor? İnna Allah eştera minel müminune enfusehum ve emvalehum bi enne lehumul cennet. Yani Allah müminlerden canlarını ve mallarını karşılığında cenneti onlara vermek suretiyle satın almıştır. Hangi çarşıda? Bura işte antika. Antika çarşısı. İmandan başka önemin yok. İmana bakan kabiliyetin, sahabe gibi koşturmandan başka kıymetin yok. Ama Allah Azze ve Celle kendimizi başkasına beğendirme çabasında gördüğü anda darılıyor, kalbi terk ediyor. O yüzden sevemiyoruz. Garip gelmiyor mu size? Bak, Allah'ı sevmenin alametinde o senin onu sevmeni istemesi lazım. Garip değil mi? Bizde de aslında biraz böyle. Mesela beni sev biraz, ben istesem nefret ettirebilirim. Yani ben istemeden beni o kadar sevemezsin, doğru mu? Bir şey var yani, ince bağı var. Allah Azze ve Celle'nin kalbi terk ettiğinin alameti onu sevememen. Sevemiyorsun ve yollarına düşemiyorsun. Halbuki ne değer bir şey. Bak şu cümle çok enteresan. Allah bütün kainatı insan için, insanı zatı için yaratmış. Ebedi dost. Bak çok inanılmaz mesele. Kainatı insan için, insanı şerefe bak ya. İntisaba bak, intisaba. Yani benim üstümde bir etiket var. Allah Azze ve Celle kendini ayırmış, bak olaya bak. O yüzden kalbin içini, batınını kimseye koydurmuyor, kimseye. Oraya ne girse şirk sayarım diyor.
Ya sevgiye bak, muhabbete bak ya. Siz de evdeki refikanızı öyle sevmiyor musunuz? Kalbine başkasını koydurur musunuz? Mümkün değil. O kalbin içi bana ait. Ne enteresan mesele ya. Allah kainatı insan için yaratmış, insanı da zatı için. Ama biz ömrü nelerde harcıyoruz? Peki bu ömür nerelerde harcanması lazım? Son satışa çıkacağın pazar neresiyse o tartıya göre kendini ayarlaman lazım. Peki son satışa çıkacağımız pazar neresi? Ya Allah Allah. Şu cümlede bugün dersin serlevhalarından biri olsun. O yüzden dolaştığın pazar senin sanatkarını tanımalı. Tekrar ediyorum. Dolaştığın pazar sanatkarını tanımalı. Yani Allah'ı gönlüne güzel koymuş kulların pazarında dolaşmak zorundasın. Senin sanatkarını tanımayan pazar sana antika değil, hurda muamelesi yapar. Ne kadar işime yarıyorsan o kadarsın. Mesleğin, gücün, kuvvetin, paran bitince 3 kuruşsun, 3 kuruş. 3 kuruşsun. Çok önemli dersin ana yeriydi. Anlaşıldı mı acaba? Çok önemli değil mi? Ne dersi ya? Buyurun. İşte insan Cenab-ı Hakk'ın böyle antika bir sanatıdır Bak bizmişiz o. Evet. ve en nazik ve nazenin bir mucize-i kudretidir ki insanı bütün esmasının cilvesine mazhar, Cilve diyorsa ruhumdaki tecellisi. Nakış diyorsa bedenimdeki tecellisi. Cilve diyorsa manadaki tecellisi. Nakış diyorsa maddedeki tecellisi. Bir daha alalım istersen orayı. İşte insan Cenab-ı Hakk'ın böyle antika bir sanatıdır ve en nazik ve nazenin bir mucize-i kudretidir ki insanı bütün esmasının cilvesine mazhar Ruhtaki özellikler. Evet. ve nakışlarına medar, Bedendeki özellikler. Medar demek de mekan mimi var ya, medar. Yani sürekli devir daim olduğu mekan. Benim vücudum o ya. Sürekli o isimlerin gezdiği mekan ya. Medar o. Sürekli devir işinin olduğu mekan. Evet. ve kainata bir misal-i musaggar suretinde yaratmıştır. Misali musagar, küçük özet değil mi? Kainatın küçük özeti şeklinde beni yaratmış. Risale-i Nur'da 33. sözde bir cümle var. Onu okumam lazım. Yani ben ne ölçüde bir antika sanatım, onu iyice anlamamız lazım. Demek nasıl esmada bir ismi azam var. Allah Azze ve Celle'nin sonsuz isimleri var. Bu isimlerin içerisinde de çok büyük isimleri var mı? Var değil mi? Mesela Yusuf abi, senin bir sürü ismin var. Baba Yusuf, Hataylı Yusuf, çiğ köfteyi güzel yapan Yusuf. Ama isimlerin içindeki en büyüğü araba ustası Yusuf olarak tanırlar. Şimdi ismi azam bu. Yani en büyük isimler var. Demek nasıl esmada bir ismi azam var? Öyle de esmanın nukuşunda dahi bir nakş-ı azam var ki o da insandır. Ne demek bu? Nakş-ı azam ne demek? Eski halılar var ya, bu el dokuması yapıyorlar. Halının her tarafında bir nakış var, doğru mu? Köşelerinde, kenarlarında, ipliklerinde. Bir de halının ortasında göbek nakış var. Değil mi? Her yerden gelen rengarenk ipler çiçek desenine uygun şekilde bir araya gelir. O göbek desenine, göbek nakşına. Kaç tane ip varsa halı içinde istimal edilir. Doğru mu? İnsan kainat halısının ortasındaki göbek nakışı gibi. Birçok yerden gelen ipliklerin asıl nihai amacı nedir? O nakş-ı azamı, yani göbekteki kıymetli nakışı yapmak. Peki bütün kainatın faaliyetinin amacı nedir? Şu insan nakışını ortaya çıkarmak. Bak bak, Allah Allah. Bütün kainat bana çalışıyor. Ve nazar-ı ilahideki en kıymetli nakış hangisi? İnsan. Bizzat benim yani. Allah aşkına düşünün. Allah bu kadar masraf yapmış bana. Kainat ağaç, insan meyvesi. Yani bütün kainat neye çalışıyor? İnsan meyvesine çalışıyor. Şu cümleye çok dikkat et. O zaman ben neye hizmet edersem bütün kainatta ona hizmet etmiş olur mu? Çünkü bütün kainat bana çalışıyor. Şimdi ben namaza dursam bütün kainat o zaman benim namazıma hizmet etmiş olup arkamdaki namazda cemaat olur. Allah Allah. Peki ben mahlukatın hukukuna tecavüz edecek bir şeyde bulunsam? Bütün mahlukat da bana hizmet ettiğinden dolayı bütün mahlukatın hukukuna tecavüz etmiş olacağım. Bir zalimlik yaptım. Bütün kainatta bana çalışıyor mu? Evet. Bütün kainatta ona hizmet ettiğinden dolayı kainattaki bütün mahlukun hukukuna tecavüz etmiş olacağımdan, kainattaki bütün mahlukatta bunun hesabını ve bedelini benden isteyeceğinden dolayı insan kısacık ömürde sonsuz ebedi bir cehenneme aday olur. Çünkü hepsi hakkını arayacak. Bu hepsi içinde hücrelerin, kaşın, gözün de dahil. Allah Allah, olaya bak, olaya ya. Çok enteresan. Evet. Eğer nur-u iman içine girse üstündeki bütün manidar nakışlar o ışıkla okunur. Demek ki benim aydınlanmam için düğmeme basılması lazım. İçimden ışık çıkması lazım. O da imanmış. Evet. O mümin şuur ile okur ve o intisapla okutur. İntisapla okutur ne demek? Üstündeki markalar gözükecek. Evet. Yani Sani Zülcelal'in masnuyum. Dinlerken okumada yapmanız lazım. O kelimeler çok sırlı, sihirli kelimeler. Yani beni dinledin, benden alacağın şu yani. Kelimelerin içinde bizim ömrümüzü feda etmemiz lazım.
Benim dersimden alacağın feyiz seni bir hafta 10 gün bir şey götürür. Lisanın içine dalarsan o kelimeler seni ömür boyu ihya edecek. O yüzden bütün dikkatini oraya vermen lazım. Beni anlamaya değil, benim anlattıklarımı kullanarak Lisan-ı anlamaya kendini vermen gerekiyor. Gerçekten aradaki fark tarifsiz. Seni tenzih ederim. Hayran hayran dinleyenlerin çok devam edemediğini gördüm. Ama Lisan-ı anlamaya çalışanları gördüm. Üf, ayakları yere sağlam basıyordu. Çok sırlı bunlar. Evet. Yani Sani Zülcelal'in masnuyum, mahlukuyum, rahmet ve keremine mazharım gibi manalarla insandaki sanat-ı Rabbaniye tezahür eder. Demek sanine intisaptan ibaret olan iman, insandaki bütün asar-ı sanatı ishar eder. Sanine intisaptan ibaret. Bu kadarmışsın yani. İman dediğin sadece sanatkara intisapmış. İman nedir? Sanatkara intisap. Ya inanılmaz bir ifade ya. Evet. İnsanın kıymeti o sanat-ı Rabbaniye'ye göre olur ve ayne-i samedaniye itibarıyladır. Bence buralarda anlaşıldı. Antikacılar çarşısına gittiğinde kıymetin evet ben antikayım, eşsizim, sanatkarımı da yansıtıyorum dersen hala iyiliğin. Yoksa demirciler çarşısında esfeli safilin evet. O halde şu ehemmiyetsiz olan insan şu itibarla bütün mahlukat üstünde bir muhattab-ı ilahi ve cennete layık bir misafir-i Rabbani olur. Eğer kat-ı intisaptan ibaret olan küfür insanın içine girse, o vakit bütün o manidar nukuş-i esma-i ilahiye karanlığa düşer, okunmaz. Zira sani unutulsa, saniye müteveccih manevi cihetler de anlaşılmaz. Adeta baş aşağı düşer. Şimdi sahabe dönemi ya beni benden alıyor. Bu küfür meselesi ne zaman gelse aklıma o geliyor. Sahabenin ömrü deveyle geçmiş. Eli ayağı deve. Yolculuk deve, vasıta deve, evi deve, gezmesi deve, yemesi deve, etini yese, yolda aç kalsa bindiği aracın etini yiyor. Öyle yani. Her şeyi deve. Ticaret yapsa deve, öyle mi? Kervan çıkarsa deve, eli ayağı deve. Ömrü deveyle geçiyor ama o zamana kadar deveye hiç sanat hasebiyle bakmamışlar. Birden ayet iniyor. Efela yenzurune ilel ibili keyfe hulikat. Deveye bakmazlar mı? Nasıl da yaratılmış? Ayet iner inmez sahabenin hepsi evden çıkıp yıllardır yan yana olduğu deveye şöyle bakmışlar. Senin yıllardır yan yana olduğun deve zaten her gün görüyorsun. Bugün ne değişti? Şimdi o zamana kadar üstü örtülüydü devenin. Nakışlar gözükmüyordu. Ayetle birlikte ilk kez deveye sanatkarına intisap hesabına bakmışlar. Her biri hayret etmiş, her biri. Biz Mısır'a gittik, orada da arkadaşlarla resim çekileceğiz. Kadraja bir deve giriyor, kafasına öyle bir şirin sokuyor ki. En son böyle arkadaşlarla bir gözümüz ilişti deveye. Ya sanki biri gözümüzün önünde kemiğini koyuyor, derisini dikiyor, organlarını yani aklımız çıktı yerinden. Ya böyle bir şey miymiş dedik, böyle bir şey miymiş. Şimdi bizi orada, çöl ortamı ya, tefekkürün çok zirve olduğu yerler. Çünkü başka dikkatini dağıtacak hiçbir unsur yok. Bizi orada o hayrete düşürüyorsa acaba sahabe ne gördü ya? Emri ilahi geldiği anda, değil mi? Deveye bakmazlar mı nasıl da yaratılmış? Emri ilahi geldiği anda ne görmüş ya? Ne görmüş? Ne görmüş? İşte o görmemek kat-i intisap. Gördüğün anda Allah Allah inanılmaz bir sanat. Ama sanatkara intisap ile. Çok kıymetli değil mi? Evet. O manidar âli sanatların ve manevi âli nakışların çoğu gizlenir. Baki kalan ve göz ile görülen bir kısmı ise süfli esbaba ve tabiata ve tesadüfe verilip nihayet sukut eder. Her biri birer parlak elmas iken birer sönük şişe olurlar. Ehemmiyeti yalnız madde-i hayvaniyeye bakar. Maddenin gayesi ve meyvesi ise dediğimiz gibi kısacık bir ömürde hayvanatın en acizi ve en muhtacı ve en kederlisi olduğu bir halde yalnız cüz'i bir hayat geçirmek. Hayatımdaki 1000 tane parça güzel gitsin. Bir tanesi bozulsun hemen kederli hale dönüyorum. Dönmüyor musunuz? Her şey yerinde olsun. İşiniz, gücünüz, sağlığınız jilet gibi olun. Evden telefon geldi. Çocuk bitmiş ya vereme yakalanmış. Hadi bak. Ya bu kadar aciz bir insanın ahirete nispeten alacağı fayda zannettiği şey sadece demirciler çarşısındaki hurda fiyatı. Koy tartıya. Bu kadar. Bu kadar. Evet. Sonra tefessüh eder gider. İşte küfür Son cümleye bir dikkat eder misiniz? Bak küfür ne yapıyor adama? böyle mahiyeti insaniyeyi yıkar, elmastan kömüre kalbeder. Küfür adamı elmastan. İlk yaratılışımızdaki fıtrat elmas. Tedenni ede esfeli safiline düşe kömür. Allah Allah olaya bak. Kömür ile elmasın karbon sayıları aynı. Ne farklı? Karbon
Dizilimleri farklı. O yüzden kömüre kara elmas diyorlar. Karbon dizilimlerini ne belirliyor? Şimdi basınçla sıcaklık basıyor, doğru mu? Yüksek ateş bir de basınç. Eğer buna dayanabilirse elmas oluyor. Ben bunlara gelemem arkadaş, dayanamam, çekip gidiyorum derse kömüre dönüyor. Birinin layık olduğu yer vitrin, yani alayeliğin. Diğerinin layık olduğu yer soba, ateş değil mi? En aşağı yer. Allah Allah. Hazreti Ömer'e haber geliyor. Kız kardeşiyle eniştesi Müslüman olmuş. Evde Kur'an okuyorlar. Normalde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeye giderken biliyorsunuz yolda haber veriyorlar yönü değişsin diye. Hasılı eve giriyor, özet anlatayım. Vurduğu gibi değil mi? Kız kardeşiyle eniştesini deviriyor. Deveyi deviren Ömer. Çok ciddi birisi Ömer. Oradan kan gelince gönlü yumuşuyor. Evde de Taha suresi okuyorlar. Evde bir tane de muallim var, gizleniyor. Kim? Habbab bin Eret. Saklanmış Ömer'i görünce. Demirci Habbab bin Eret var ya. Ömer Kur'an'ı eline alıyor. Çok farklı bir haleti ruhiye oluyor. Onu görünce Habbab bin Eret çıkıyor birden. Kur'an okuduğunu görünce. Ey Ömer, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın senin için dua ettiğini gördüm. Amin amin diyor. Ömer çok şokta yani. Üst üste olaylar. Ne dua etti benim için? Allah'ım 2 Ömer'den birini bana ver dedi diyor. 2 Ömer, Ömer bin Hattab. Diğeri Ebu Cehil olan Amr bin Hişam. 2 Ömer'den birisini bana verdi. Daha o zamanlar henüz karbonları dizilmemiş. Ömer bin Hattab ile Amr bin Hişam'ın bazı karakteristik özellikleri birbirine benziyor. Efendimiz Aleyhisselam bunu görmüş. Mesela Bedir Savaşı'na bakın. Ebu Leheb korkuyor, parayla adam yollayayım diyor. Ebu Cehil ne diyor? Ben gideceğim diyor. Gidiyor ve ölene kadar da çarpışıyor. Ölme aşamasında son hamleye git bak diyor ya. İbn Mesud'u gönderiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İbn Mesud da Ebu Cehil'in üstüne çıkıyor. Söyle diyor, kazandık mı? Ey çoban diyor. Çok yüksek bir yere çıktın, haberin olsun diyor. Üstüne çıkmış, daha ölecek. Yani bir dik duruş var. Farkında mısın? Şimdi o zamanlar belki karbon sayıları aynı. Dizilim daha olmamış. Ama Ebu Cehil'le Hazreti Ömer'i zaten dayı tarafı oluyor. Dik duruş, yönetim. O zamana kadar Mekke'yi kim yönetti? Ebu Cehil yönetti. Peki ikinci halife kim? Hazreti Ömer. Yani iktidar, irade. Çok özellikler benziyor birbirine. O yüzden Efendimiz Aleyhisselam öyle bir dua ediyor. Ya Rabbi 2 Ömer'den birini bana ver diye. Daha sonra iman geliyor, yüksek ateş geliyor, basınç geliyor. Hazreti Ömer bunu göğüslüyor. Ebu Cehil bunları göğüsleyemiyor. Hazreti Ömer vitrine layık bir elmas, Ebu Cehil ateşe layık bir kömüre dönüyor. Anladınız mı? Karbon sayısı yetmiyor. Bir de onun dizilimi lazım. Allah Allah. Hazreti Ömer ne zaman bu dua aklına gelse ya o dua bana isabet etmeseydi diye endişeye düşermiş, biliyor musunuz? Çok sordum kendime, dedim neden acaba 2 Ömer'den biri? 2 Ömer'i de ver deseydin ya. Ya Resulallah, değil mi? İnsan soruyor bunu. Birincisi o peygamber olduğu için ona kimin hidayet ereceği malum olmuştur. Bu birinci cevap. İkinci cevap. Allah Azze ve Celle'nin kendi iradesini ortaya koyacağı yerlerde o iradeyi sınırlandırıp illa bana bunu ver demek edebe aykırı olduğundan öyle dua etmiyor Efendimiz Aleyhisselam. Ne ince bir mesele. Bizde dua nasıl? Bu evi ver. Bu çocuğu ver. Bu eşi ver bana. Bu işi ver bana. Bir bakıyorsun ömrünün en rezil dönemine gidiyor. En rezil dönemine gidiyor. Bir aile. Aileyi de tanıyorum. Gerçekten güzel bir aile. Annesi, babası, kardeşi, bacısı, şu yani çok güzel bir aile. Bunların evlatlarının biri maddeye düşüyor hanımıyla birlikte. Evde de 3 çocuk. Evde neler neler yani. Anlatsam şimdi roman yazarız. Etmedik şey bırakmamışlar. Evde anne, baba, çocuklar da dahil ya şunların bir ölüm haberi gelse de kurtulsak diyorlar. Yani iş o noktaya gelmiş yani, düşünebiliyor musun? Öyle yabani bir aile değil, çok güzel pamuk gibi aile yani. Ahlaklı. Ama nereye gelmiş iş? Şimdi ötekine bakıyorsun illa çocuk ver diyor. Ötekine bakıyorsun verdiğini al diyor. Şimdi bizim ısrar mı? Allah'ın bize verdiği mi? Bunu benim de kalbim çok iyi anlıyor demiyorum. Yanlış anlamayın. Bu anlattıklarımı uygulamak çok kolay değil ama Allah kalbime versin diye çok ısrar ediyorum. Allah'ım senin seçtiğin her şeyin hayır olduğunu biliyorum. Ne olur bana tatmin olacak kalbi ver diye ben çok dua ediyorum. Çok ediyorum. Kendime ediyorum yani. Ama olaylar çok enteresan değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasındaki inceliğe bakın. 2 Ömer'den biri. Bizde illa ver. Mutlaka ver. Çabuk ver. Haşa. Kasasına geçmişiz bir şey istiyoruz. O işi ver. O toprağı aldım onu değerlendir. Bak. Haşa. Bir de şu duadaki inceliğe bak. Beni çok şaşırtıyor yani. Çok enteresan. Demek ki basınç, ateş bir insana layık olduğu mevkiye ayırıyor. Ya kömür, soba, ya elmas, cennetlik. Cennetlik veya cehennemlik. Bunun ortaya çıkıyor. Şiddetli basınç ve yangın. Bunları yiyeceğiz. Dayanan elmas olur. Dayanamayan kömür olur. Ahir zamanın ateşine dayanan cennetlik. Dayanamayan kömür. Allah Allah. Olaya bak. Yoksa Ebu Cehiller gelip cennete konsa ister misiniz bunu? Mahmut abi düşünsene, hayatında sana hep zulmetmiş insanlar var. Cennete bir gidiyorsun, bu insanlar orada. Zalimdi bunlar, ben biliyorum. Yok. Onlar da cennete. Ne olur cennet? Acayip olur değil mi? Bak olaya bak. Şimdi bak, sobanın yanına ben kömür koyayım, elmas koyayım. Bir de tımarhaneden bir meczup çağırayım. Hangisini sobaya atayım? O bile gösterir ha. Der ki kömürü sobaya at, bunu vitrine koy. Yani bizim nefsimizin karıştığı vicdan dahi
elması kömürü bir miktarda ayırt edebiliyor, öyle mi? Şimdi bizim nefsimizle karışmış vicdanımız bile bunu ayırt ediyorsa Allah Azze ve Celle zaten kömürün yeri belli, elmasın yeri belli. İşte Üstad son cümlesinde diyor ki bu imansızlık insanı kömüre çevirir. Ne kömürler var be. Hayvan görse kaçar. Bırak insanı, öyle mi? Ne kömürler var. Tek başına cenneti cehenneme çevirecek kömürler var. Yakışmıyor, oraya yakışmıyor. Ne zalimler, ne şeyler var. Dünyada da hiç karşılık almıyorlar. Almıyorlar. Sen Suriye'yi kana boğ, ondan sonra çek git tatil gibi. Hani karşılık? Hani? Olmuyor. Ne kömürler var be. İnsan vicdanına bakınca anlıyor. Bizim şimdi vicdanımız nefisle karışık. Ama şu nefsi çıkarsak vicdanımıza bakınca biz anlarız aslında, biliyor musunuz? Vicdan konuşabilse, yani bu kalp cennete mi meyilli, cehenneme mi anlar insan, biliyor musun? Nefis karışmaz. Şimdi adam suç işliyor, bir yılda kaçıyor, sıkıntı yok. Bir yıl sonra geliyor diyor ki, hakim bey vicdanımı susturamadım, suçluyum diyor. Ne oldu? Bak vicdan söylüyor. Demek bir insanın vicdanı nefsiyle karışmasa, kalbi o adamın nereye gideceğini söyler. Ya sende cennetin tuğba ağacından bir meyve var der, ya sende cehennemin zakkumunun tohumu var der. Sen oraya gidiyorsun der. Demek nefsi biraz terbiye edip susturmayı öğrensek, enaniyetki bir ucuptan kurtulsak, kalbimiz bize nereye meyilli olduğumuzda bir cihette söyleyecek. Belki de Allah Allah. Söylemesi lazım. Vicdanı konuşturmak lazım. Biz bu vicdanı konuşturmazsak, bu bizi demirciler çarşısına götürüp teraziye çıkartırıp hurda niyetine sattıracak. Allah muhafaza etsin. Allah inayet etsin. Bizim bu vicdanı konuşturup antikacılar çarşısında sanatkarımızı tanıyan insanların yanında gezmemiz lazım. Allah ayırmasın. Allah şuralardan ayırmasın. Şu antikacılar çarşılarından Rabbim ayırmasın. Çok kıymetli işler bunlar. Çok kıymetli. Kafamda gece gündüz o, biliyor musun? Hep sistem. Acaba bu antikacılar çarşısını biz olmasak dahi çalışır halde nasıl devam ettirebiliriz? Öyle öyle. Yani bana, ona, şuna, buna bağlı halde değil, bağımsız halde devam etmesi lazım. Öyle bir fırına dönmesi lazım ki her gelen fırıncı burada güzel ekmek pişeceğini bilmesi lazım. Güzel gönüllü insanların yetiştirmesi lazım. Yoksa yarın şurada araba çarpsa ölsem sistem çökecek mi? Öyle olmaz. O yüzden yaptığım bütün hamleler kendi çapımda sisteme vabeste. Şöyle ben o şu bu olmasa bile devam edebilecek ve bu iman derslerini bu kadar derinlemesine anlatacak bir sistem. Gece gündüz hayalim o. İnşallah ona erişip son nefesimi öyle verebilirim. Çok istiyorum. Çok istiyorum yani. Ölümü zaten kim istemez yani şimdi insan. Sanatkarına, Rabbine kavuşmayı kim istemez? Kim istemez? Etrafındakiler mi tatlı, Rabbim mi tatlı? Allah aşkına şimdi. Kim istemez? Ama pasaport bizde değil. Onu bekliyoruz. Antikacılar çarşılarını da biraz büyütüp arttırmamız lazım. Ya. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha mesela. Derste çok parça vardı. Birleştirmek bir tık zor, farkındayım. Birleşti mi kafada? Parçaları anlattım ama bir de ana konuyu anlattım. Ana konuda kalabildik değil mi? Antikacılar çarşısı meselesi, intisap meselesi, sanatkarımın bende gözük. Bunlar oturdu herhalde değil mi? Çok 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 önemli. Diğer meseleleri buna kuvvet olsun diye anlattım yani. İyi, ana konu anlaşıldıysa o zaman sırrı da faş ettik. 23. söz seri derslerine devam. Ya evet. Ne ders be, değil mi? Allah Allah. İkinci ders nasıl biliyor musun? Film izliyorsun ya. Böyle bir şey yok ya. Adam almış gitmiş, elinde el feneri varmış. Nereye çevirse aslan görüyor, ejderha görüyor. Böyle bir şey yok ya. İkinci ders var ya. Allah sosyal medyacıların yardımcısı olsun. Onun efektleri nasıl yapacaklar? Koyucu hocam Allah yardımcınız olsun.